Yaklaşma. Zaten başkasıyla söz kesmiştim. Ona kendimi bile verdim. Bugün bu yüzümü parçalasam bile. Asla seninle evlenmeyeceğim. Hayır. Muyum lan? Sen evlenmek istemiyorsun. Ben de evlenmek istemiyorum. Aslında sana dokunmayacaktım. Sadece 4 yıl bekleyip, ani ölümünü taklit edip özgürlüğüne kavuşmanı sağlayacaktım. Ama beni böyle aşağılamamalıydın. Jinro bana dedi ki, eğer yüzümü bozarsam ve iffetimi kaybettiğimi söylersem, Chuan Xiao bana dokunmayacak. Hatta beni boşayacak. Ama neden? Her şey onun dediği gibi olmadı. Batı avlusuna yüksek duvar örülsün, kapıları kapatılsın. Bundan sonra, hanımefendinin ölüm haberi dışında hiçbir şey bana bildirilmeyecek. Ağabey, sesler oradan geliyordu. O kötü adam. Kesin orada. Hadi ağabey, seni annemizin intikamını almaya götüreyim. O kötü adama gücümüzü gösterelim. Tamam. Duyduğuma göre Han hanımefendisi dün gecesinden beri Batı Köşkü'ne kapatılmış. Şimdi ise Han prensi, bir piç kızıyla, ikinci eş olarak resmi nikah kıyıyor. Bu ikinci eş hiç de basit biri değil. Büyükannemizin baş ağrısını iyileştirdiği için onun gözdesi oldu. Annesi aşağılık bir kariye olmasaydı, belki de kontes yapılırdı. Bu kez büyükannemiz bizzat evlilik izni verdi. Ve resmi eş muamelesi yapılmasını emretti. İmparator bile reddedemedi. Bakın, çeyiz de hiç az değil. Sadece Han hanımefendisinkinden 20 sandık eksik. 6 yıldır planlar yapıyordum. Sonunda Han prensiyle evlenmeyi başardım. İkinci eş olsam da, statüm resmi eşle aynı. O aptal kız kardeşimse yıllardır Batı Köşkü'ne kapatılmış. Artık son nefeslerini vermiştir. Asil doğmuş olması ne işe yaradı? Yine de benim ayaklarımın altında eziliyor. Orlu saat geldi, çift düğün törenine başlasın. Önce gökyüzüne ve yere saygılar. Gelin çok güzel. Han prensi 15 yaşında savaş meydanına çıktı. 18'inde büyük zaferler kazandı. 20'sinde milyonlarca askere komuta etti. Güneyde Baiyue'yi, kuzeyde Yuenuları, batıda Viang'ları yendi. Halkı korudu, sınırları güvence altına aldı. Zonunun savaş tanrısı unvanını aldı. Çift birbirine saygılarını sundu. Başlangıçta sadece Han prensinin kaç kişi öldürdüğünü, ellerine ne kadar kan bulaştığını anlatmıştım. O aptal Muyunla'nın cesaretini kırmak için. Bu saygıdan sonra artık Han prensinin meşru ikinci eşi olacağım. Suikastçı var. Prensi koruyun. Bu da ne? Yüzüm bozulmayacak değil mi? Prens, bu zehirli değil. Sadece özel bir boya. Güneybatıda 10 zang uzakta, suikastçıyı hemen yakalayın. Emredersiniz. Sessizce ağır korumaları aşabilen, prensliğin arka bahçesine girebilen, kesinlikle 1. sınıf bir usta. Prens, suikastçıların hepsi yakalandı. Getirin onları. Prens, getiremiyoruz ama kucağımıza alabiliriz. Bırakın beni. Bu iki çocuk da kim? Ağabeyimi bırakın. Yoksa Zhou Ai adına. Sizi yok edecek. Herkes kendi yaptığının hesabını versin. Şu patlatan benim, kız kardeşimi bırakın. Çokluğa karşı tek. Büyüğün küçüğe zorbalığı. Neymiş sizin yiğitliğiniz? Korkma kardeşim. Annem demişti ki, kötülük iyiliğe asla galip gelemez. Kötü adamlar. Biz sizden korkmayız. Adınız ne? Neden Han prensinin malikanesini karıştırıyorsunuz? Jojo Sana Söylemez. Demek adın Zhou. Peki ağabeyinin adı Fanfan mı? Hayır.
Ağabeyimin adı Babao. Demek Babao ve Zozho. Ağabey, ölsek bile söylemem demiştik ya. Ağabey, bilerek yapmadım. Erkek işi, erkekler halleder. Kız kardeşime zorluk çıkarmayın. Kötü adam. Çocuk dövüyor. Kötü adam ağabeyime zorbalık ediyor. Jojo Sinanal Savasir. Zozho'nun beyni bozuldu. Bu küçük kız. Yumuşacık görünüyor ama gücü bir hayli fazla. Alama. Babanızın adı ne? Açıkça söyleyin de sizi evinize göndereyim. Zavallı yavrular, talihsiz zamanlar, vicdansız baba, acımasızca terk etmiş. Geriye 3 kişi kalmış, kaderleri kötü, küflü pirinç, 3 kişi bir kase. Karnını doyuramazlar, sırtlarını ısıtamazlar, aptal baba neyin nesi? Ağabey, bu sefer kafiye tutturdum mu? Ünlem cümlesiyle daha öfkeli olduğumuzu gösterebiliriz. Tamam. Aptal baba, hiçbir şeyin nesi değil. Zaten büyük bir düğün yapmak istemiyordum. Bu iyi oldu. Beyler, bugün bir kaza yaşandı. Sizi korkuttuk. Sonra özür hediyeleri hazırlayacağım. Majesteleri şaka yapıyor. Çocukların oyunu işte. Biz izin veriyoruz. Çabuk gidelim. İçimde büyüttüğüm düğün böyle bitti işte. Gel küçük. Prens. Majestelerinin halledecek işleri var. Sen şimdi geri dön. Bırak beni. Yan eşim, hemen gidip şu 2 küçük hayvanın kim olduğunu araştır. Ne cesaretle beklediğim düğünü. Mahvedebilirler. Derilerini yüzeceğim. Ağabey, Zozho şimdi çok uzun. Anlatın bakalım. Soğuk Saray'a nasıl girdiniz ve neden burada sorun çıkarıyorsunuz? Amca, senden özür diliyorum. Bizi affeder misin? Bu babao ve kız kardeşimin en sevdiği pasta. Özür hediyesi olarak sana veriyorum. Amca, neden yemiyorsun? Amca, hala bize kızgın mısın? Şimdi anlatabilir misiniz? Amca, 3'e kadar sayınca söyleyeceğim. 3. Baba Ozo. İşte başlıyor. Annem neşeliyken bize sevgili der. Sakinken ismimizle hitap eder ama birleştirince yanlışlıkla ceza alırız. Kucağa alınmaz, öpülmez, pasta yapılmaz. Cezalar çok acımasız, anneciğim. Anne ne zaman geldin? Bugün dışarıda çok yorulmuşsundur. Baba o seni çok özledi, kalp işareti. Evet anneciğim. Seni çok özledik. Bu kimin kırlı bebeği böyle? Anne dikkatlice baksana, senin bebeğin bu. Olamaz, benim bebeğim mis kokulu olur. Yeşil 2 kırlı bebek değil yani. Ms. Kakalu, Ms. Kakalu. Şimdi kokmuş olsalar da, yıkayınca kurtarılabilir. 6 yıl oldu, Şia ülkesinin tıp dehasından. Ruh hekimi soyunun varisi olarak evliliği reddetmek için. Bir dizi aptalca şey yapan asıl kişinin bedenine geçeli. Tam 6 yıl geçti, neyse ki ruh ilacı alanı da. Benimle geldi, böylece vücudumu iyileştirebildim. Ve onları sağlıkla doğurabildim. Bu arada annem yokken yaramazlık yapıyordunuz, değil mi?
Size söylüyorum, annem şu an çok kızgın. Söyleyin bakalım, önce dövmeli miyiz yoksa önce yıkamalı mıyız? Anneciğim, Zozho'u yıkarken dövmeyi öneriyor. 2 kat verimlilik. Kız kardeş, bu durumda verimlilik peşinde koşmayalım. Ama Zozho söyledi bile. Anneciğim, bir daha sorsana. Küçük aptal. Baba onun vücudu neredeyse tamamen iyileşti. Yarın sabah erkenden çocuklarımla buradan ayrılacağım. Bundan sonra gökyüzü yüksek, deniz geniş. Vangie, o 2 küçük çocuk çalışma odasından çıktıktan sonra batı bahçesine gitti. Ben başka biriyle gizlice nişanlandım. Bedeni ona verdim. Anneciğim, Anneciğim sana bir sihir yapsam olur mu? İyi bak. Batı bahçesinde sadece Muyunlan yaşıyor. O 2 çocuk ona anneciğim diyor. Baba o çorbası. Anneciğim sana bir sihir yapsam olur mu? İyi bak, bak. Hiçbir şey yok. Al. anneciğim sen de ye. Ben yemeyeceğim. Siz yiyin. Anneciğim büyük bir insan. Meyveleri çocuklara bırakıyor. Kendisi yemeğe kıyamıyor. Yine de iyi bir anne sayılır. Büyükler tabii ki büyük olanı yiyecek. Ağzının her tarafına bulaştırmışsın. Ay, ağzın dolmuş. Sen de. Tamam, anneciğim yıkanıp geldikten sonra sana uyku öncesi hikayesi anlatsam olur mu? Anneciğim daha önce kırmızı başlıklı kızın büyük kötü kurtu dövdüğünü anlatmıştı. Küçük deniz kızının denizler kralı olduğunu, Lin Dayu'nun söğüt ağacını kökünden söktüğünü. Bugün kül kedisinin üvey annesiyle savaşarak ölümsüz olduğunu anlatmalı mıyım? Evet, anneciğim yıkanıp geldikten sonra size uydururum. Size anlatırım. Anneciğim önce yıkanmaya gidiyor. Çocuklara hikaye anlatmak, Meng'in annesinin 3 kez taşınması değil. Kong Rong'un armut paylaşması olmalı, ne denizler kralı ne üvey anne savaşı. Tam bir saçmalık. Kim? Neyse ki ilaç deposunda birçok alet var. Bu Muyunlan. Kung Fu ne kadar iyi olursa olsun, bıçaktan korkar, Kung Fu ne kadar güçlü olursa olsun, bir tuğla devirir. Küçük hırsız, yanlış yere geldin. Muyunlan. Zen. Beni tanımıyor musun? Acaba bu hırsız beni tanıyor mu? Suikastçı var. Çocuklar, Zensaklan.
Anneciğim, babao çorbası çoktan güzelce yıkandı. Sen neden hala gelmiyorsun? Bırak beni. Zozho anneciğimi aramaya gidecek, eğer bırakmazsan. Seni ısırırım. Anneciğim. İyi misiniz? Anneciğim, çabuk kurtar. Zozho ve abisi. Kötü adam tarafından yakalandı. Kahramana teşekkürler. Şimdi her şey yolunda. Anneciğimin yanına gelin. Kahraman, o gerçekten beni tanımıyor. Kötü adam annemi ezdi. Zozho ve abimi de kaçıracak. Ben yapmadım. Anne, kötü adama ne oldu? Anne ona biraz ilaç verdi. Anne, o kötü biri, onu bağlayıp satalım. Abim haklı, onu satıp parayla kaçalım. Anne, zaten gitmek istemiyor muydun? Tatlım, bu çığlıkla kaçış planımız. Ortaya çıkmadı mı? Anne, Zozho bilerek yapmadı. Gitmek mi istiyorsun? O, asıl kocan Şuhan Xiao. Bu 6 yılda neler oldu? Muyunlan sadece değişmekle kalmadı. Karakteri de başkalaştı. Üstelik 2 çocuğu oldu. Az önce korkuyla prensi yaraladım. Özür dilerim. Ama uzun zamandır görüşmedik. Prensi tanımıyorum. Tanıyamamış olmam normal değil mi? Biz gerçekten tanışmıyoruz. Ama yakında tanışırız. Ne bakıyorsun? Panzer hier. Anne, sen ve kötü adam kim önce göz kırpacak? Oyunu mu oynuyorsunuz? Kötü adam, kaybettin. Annem en iyisi. Zozho anneme kötü adamı yenmesinde yardım etti. Bugün de harikaydın. Muyunlan, bana bir açıklama yapmalısın. Tanıştırayım. Babao ve Zozho benim çocuklarım. Senin? Evet. Babaları kim? Sen desem, inanır mısın prensim? İnanmam. O zaman değil. Babaları öldü. Böyle şeyleri çocukların önünde nasıl söylersin? Ben de prense sormak isterim, neden geldiğinizde? Bir saldırıya uğradık. Prens bana bir açıklama yapmalı değil mi? Saldırıyı araştırıp size hesap vereceğim. And, mutsuz musun? An? Sözümüzü dinlemeyip Batı bahçesinden çıktığımız için mi? Bize saldıranlar oldu. Batı bahçesinden mi çıktınız? Anne, kötü adam başkasıyla evlenecek ve seni hep hapsetti. Babao ve kardeşim anneme yardım etmek istedi. Bunları nereden biliyorsunuz? Hepimiz duyduk, duvarın ötesinde konuşuyorlardı. Büyük kötü adamın yeni bir gelin alacağını söylüyorlar. Anneciğim, bu büyük kötü adamın babanız olduğunu mu söylüyorsun? Hepiniz biliyorsunuz. Anneciğim, bizi kandırmayı bırak. Bebek ağacından koparıldık. Şuhan Xiao. Yani sizin dediğiniz büyük kötü adam. Gerçekten de babanız. Ama anneciğim ondan ayrıldı. Artık kiminle evlenirse evlensin. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Anneciğim, mutsuz musun? Hayır. Anneciğim sadece size açıklamak istiyor. İleride babanız olmasa bile. Ama anneciğim size 2 kat daha fazla sevgi verecek. Anneciğim, ben ve kız kardeşim babaya ihtiyaç duymuyoruz. Eğer anneciğim bir eş isterse.
Baba o, anneciğim için birkaç tane bulabilir. Anneciğim ihtiyaç duymuyor. Anneciğim, utanmana gerek yok, diğer annelerin ne varsa. Sende de olmalı, hatta daha fazla ve daha iyi olmalı. Buradan ayrıldığımızda, baba o anneciğim için bir eş bulacak. Zozho da anneciğim için bir eş bulacak. Teşekkür ederim. Prens. Dün gece 2 grup suikastçı vardı. Bir grup zehir içerek intihar etti. Diğer grup ise biraz dövüş becerisi olan sıradan insanlardı. Biraz para alıp Batı bahçesini araştırmaya gitmişler. Şu an arkalarındaki kişiyi bilmiyoruz. İlk grup büyük ihtimalle benim için gelmişti. Diğerlerini sorgulayın, geçmişlerini temizleyin. Efendim, emriniz üzere hareket ettim. Batı bahçesini 3 kat çevreledik. Şu an herhangi bir anormallik yok. Acele etmeyin. Muyunlan gitmek istiyorsa. Şimdi yapman gereken sadece beklemek. Al. Anneciğim, Zozho atıştırmalık ve küçük yastık getirdi. Ayrıca anneciğimin yaptığı oyuncaklar, baba o ilaç getirdi. Kötü biriyle karşılaşırsak, onu hemen bayıltırız. Tamam, şimdi prensin malikanesinden ayrılalım. Gidelim. Götürün. Büyük kötü adam, anneme dokunma. Büyük kötü adam, beni bırak. Ruing, çocukları al ve bir şeyler yedir. Büyük kötü adam, senin yemeğini istemiyoruz. Prens olarak annenize istediğim gibi davranırım. Büyük kötü adam, çok yiyeceğiz, seni fakir edeceğiz. Annemi kurtarmak için bir yol bulmalıyım. Anneciğim korkma, bizi bekle. Aceleyle kaçmak. Çünkü benim fark ettiğim, senin 2 çocuğun var. Bu yüzden vicdan azabı çekiyorsun. Bir ihtimal var mı? Ben ve çocuklar. Sadece seni görmek istemiyoruz. Zen. Muyan eşi geldi. Sen kimsin? Yıllar sonra görüşüyoruz. Kardeşim, beni tanımadın mı? Sen Muyunlansın. Bu nasıl mümkün olabilir? Yüzün yaralanmamış mıydı? Batı bahçesinde kilitli değil miydin? Bu nasıl mümkün olabilir? Yüzün yaralanmamış mıydı? Batı bahçesinde kilitli değil miydin? Prens neden aniden? Muyunlan bu alçak kadını serbest bıraktı. Başta Mu Jinro olmasaydı. Asıl kişiyi düğün gecesinde kışkırtmasaydı. Hanjao'ya hakaret etseydi. Asıl kişi de ölümle tehdit edilmezdi. Madem kendini bana teslim ettin. İntikam için birkaç kez etmek biraz haksızlık gibi görünüyor. Bugün bu kadar aceleyle geldin bana bu ana eşe. Çay sunup selam vermek için mi? Prens hiç bana senden selam alıp çay sunmamı söylemedi. Üstelik, abla böyle giyinmiş, bu hiç uygun değil. Kardeşim, alınma. Karı koca arasında biraz eğlence sen zamanla anlarsın. Prens. Normalde, ablaya çay sunmam gerekir. Sadece kraliçenin söylediği gibi, eve karımın armağanıyla girmeme izin ver. Korkarım kraliçenin suratıydı. Kardeşim. Yoksa prensin yüzünü hiçe sayıp. Kraliçeye git. Ben öyle demek istemedim. Madem abla benden çay sunmamı istiyor, o zaman sunarım. Ben asıl eşim, sen yan eşsin. Benim önümde kendine kariye demelisin. Annen de cariyeydi, yoksa o sana öğretmedi mi? Nasıl başkasının cariyesi olunur? Muyunlan bu alçak kadın. Nasıl eskisinden farklı, sanki başka biri olmuş. Bugünü bilseydim, baştan onu öldürmeliydim. Prenses,
karıyı. Hata yaptım. Abla lütfen çayı al. Abla, benim gelmeme içerlemiş olsam bile. Bana böyle eziyet etmemelisin. Prens, belki de dün gece çok yoruldun. Bu yüzden çay bardağını tutamadın. Hep senin yüzünden. Dün gece benim düğün gecemdi. Wang'e gidip şu alçak Muyunlan'ı aradı. Wang Ye. Küçük kardeşim, üşümesin diye önce giysilerini değiştirsin. Az önceki konuya devam edelim, olur mu? Gelin. Yan eşi odasına götürün. Wang'e, İkinci kez söylemek istemiyorum. alçak. Bugünkü aşağılanmayı unutmayacağım. Göreceğiz. Wang'e. Söyle. İki çocuğunun gerçek babası kim? Wang Ye, neden bu kadar takılıyorsun? Eğer hoşuna giderse, baba Zozo'ya sana baba demesini söylerim. Eğer hoşuna gitmezse, onları alıp giderim. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hangimiz cüret edebiliriz? Gelin, eşi batı bahçesine atın. Gerek yok. Kendim gidebilirim. Baba ve Zozo nerede? Onların benim çocuklarım olduğunu söylemiştin ya. Onları burada bırakıp, erken yaşta bağ kurmalarını sağlayacağım. Ne? Diyorsun ki o iki çocuk Muyunlan'a anne diyorlar. Yoksa onlar Wang'e'nin çocukları mı? Eğer öyleyse o üçü bu kadar süredir batı bahçesine kapatılmazdı. Madem Wang'e'nin çocukları değiller, o zaman dışarıdan gelen yavru köpeklerdir. Benim için bir şey yap. Amca, Babao sana balık ikram ediyor. Gerçek sevimli bebek, marka sevgi dolu ızgara balık. Yeşil ızgara balığı ilk defa görüyorum. Konakta nereden köpek çıktı? Wang'e, bu Tayho'nun sevgili evcil hayvanı, son zamanlarda yan eşi tarafından bakılıyor. Yan eşe söyle, eğer bu hayvana iyi bakamazsa, hemen göndersin. Eğer bir daha böyle bir şey olursa, kesinlikle affetmem. Anlaşıldı. Az önce korkmadın mı? Jojo korkmuyor. Jojo nunguka var. Amca, dişlerine ne oldu? Ağzını aç, aa. Kötü adam, tuzağa düştü. Kötü adam, Zouzho'nun yaptığı balığı yedin. Kekeme olacaksın ha. Tabii ki. Kız kardeşim çok yetenekli, yaptığı her şey zehirli oluyor. Anne, buna doğuştan gelen yetenek denir. Siz ne yapıyorsunuz? Coco to Adam, Kaba Jojo. Xuan 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 Eile Doktoru. Nak nasıl? Endişelenmeyin efendim, iki küçük efendimiz sadece biraz korkmuşlar. Sorun değil, ancak küçük beyin doğuştan bir rahatsızlığı var. Kalbi ve ciğerleri çok hassas, ileride daha dikkatli olmalısınız. Ben kekeliyorum. Efendim, bu dilinizi uyaran toksinlerden kaynaklanıyor. Geçici bir kekeleme. Önemli bir şey değil. Kötü adam. Ba Babao. Kötü adam, kekeme oldun. Evet. Özür dilerim. İkimiz için 2 kere özür dilemelisin. Ancak o zaman seni affedebiliriz. Özür dilerim. Çocuklar büyüklerin hatalarını hatırlamaz, biz kötü adamla uğraşmayız. Anne nerede? Zouzhou annesini özledi. Batı bahçesi, siz önce yemek yiyin.
Akvakşam sizi geri götüreceğim. Sözünü tutacak mısın? Tutacağım. Pink yap. Pink yap, asılma, 100 yıl değişme, mühürle. Tamam, mühürledim, sözünü tutmazsan. Köpek olacaksın. Tamam. Köpek adam. Köpek deliğini kapatarak beni hapsedebileceğini mi sandın? Rüyada. Hemen bulayım. Babao ve Zeus uyuyor. Kötü adam, saraya gideli hala dönmedi, ah. Hiç güvenilmez. Biz kendimiz annemizi bulalım. Köpek öldü. Siz iki küçük canavar. Büyükannemin sevgili evcil hayvanını öldürmeye cesaret ettiniz. Gelsin. Onla balein. Cüret. Ben Han Prensi'nin ev sahibesiyim. Emirlerime karşı gelmeye cesaret ettiniz. Artık yaşamak istemiyor musunuz? Kim? Muyunlan, bana vurmaya cesaret ediyorsun. Mujinro, sen sadece bir yan eşsin. Kendini prensliğin hanımı olarak mı görüyorsun? Anneciğim, seni çok özledik. İyiymiş Muyunlan. Bir erkekle gizlice ilişki yaşıyorsun. İki piç doğurdun. Kes sesini. Prens. Prenses ve sevgilisi gizlice ilişki yaşıyor. İki piç doğurmuşlar. Yaralı mı? Prens. İşte bu iki küçük canavar. İmparatoriçenin sevgili evcil hayvanına zarar verdiler. Prens, bu köpek zehirlenerek öldü. Zehir. Shaojin az önce sadece yeşil ızgaralı balık yedi. Bu balıkta arsenik var. Jojo, arsenic eklemedik ki. Shaojin daha önce yaramazlık yapıp neredeyse sana zarar veriyordu. Yani kin güdüp imparatoriçenin evcil hayvanını bilerek öldürdünüz. Zeus Ho iyi bir çocuk. Zeus Ho yapmadı. Bizim yaptığımız ızgaralı balık. Amca için yapıldı. Ne? Prensi zehirlemek mi istiyorsunuz? Hayır, yalan söylüyorsunuz. Abla, gerçekten harika bir plan yapmışsın. Prensin çocuklara karşı. Savunmasız olduğunu biliyorsun. Bu yüzden önce onları. Düğününü mahvettiler. Sonra da onları yönlendirip. Prensi zehirlettin. Son olarak imparatoriçenin köpeğini bile. Affetmedin. Shaoji'nin ızgaralı balık yediğini kim gördü? Ben gördüm. Peki ya sen, Shaojin ile temas ettin mi? Hayır. Hayır. Fener tutanlar, biraz uzaklaşın. Bu nedir? Zeus Ho'nun yemek baharatı. Yeşil ve süper güzel. Zeus Ho her ızgaralı balık yaptığında fosfor tozu serpiyor. Temas eden mutlaka iz bırakır. Dişlerim de değil mi? Şu elindeki fosfor tozuna bak. Yoksa ızgaralı balığı alıp köpeğin ağzına mı tıkıştırdın? İmparatoriçenin evcil hayvanını bilerek öldürdün. Küçük efendilere iftira attın, suçunu biliyor musun? Hayır. Ben değilim. Yaneş. Alçak hizmetçi. İmparatoriçenin evcil hayvanını öldürmeye cüret ettin. Yaşamak istemiyorsun. Aileni de düşünmelisin. Suçumu biliyorum. Prens. Benim eğitimim yetersizmiş. Lütfen prens cezalandırsın. Şu Han Xiao konuşmuyor. Yoksa onun sevdiği yan eşini cezalandırmamı mı istiyor? Onu umursamıyor. Ne numaralar çeviriyor. Kim olursa olsun. Çocuklarıma zarar verenin işi bitiktir. Kız kardeşim. Sen prenses ve küçük efendiyi incittin. Prenses olmanın ne faydası var? Prens bana yardım etmiyor. Yoksa yanıldım mı? Bu iki piç gerçekten prensin kanı mı? Ablacığım, hatalı olduğumu biliyorum.
Ne ceza verirseniz verin. Kabul ediyorum. Gelin. Yan eşi üstüne saygısızlık yaptı ve prensesi. Küçük efendinin masumiyetini lekeledi. 30 tokat atın, ibret olsun. Chonghua ve Channing'e gelince. Hemen götürülüp sorgulansın. Prens, hatalıyım. Kocacığım, verdiğim cezadan memnun musun? Kız kardeşim, bu sefer aklın başına gelmiştir. Muyunlan, seni mutlaka öldüreceğim. Zen. Nasıl çıktın? Tabii ki yürüyerek. Batı. Batı köşkünün kapısı kilitliydi. Bir de duvar var ya. Duvarı aştım. Zen. İyi iş çıkardın. Yavrularım, gelin annenizi kurtarın. Anlaşıldı. Anne, uykumuz geldi. Prens, önce çocukları uyutmalıyım. Geç oldu. Sen de git artık. Tamam, uyuyalım. Kötü adam, bırak. Kotu Adam, Jojo yu Birak, Heman Birak. Baba o kızar. Yatağa gidip uyuyun. Tamam anne, yatakta seni bekliyoruz. Tamam. Dün gecesi bana söz vermiştin. Prenslikten sahte ölümle ayrılabileceğimi söylemiştin. Hala geçerli mi? Prenslikten ayrılmak mı? O piç adamı mı arıyor? Şuhan Xiao, ne yapıyorsun? Muyunlan, sen benim kadınımsın. Hala başka bir erkeği mi düşünüyorsun? Ne saçmalıyorsun? Sadece 2 yavrumu götürmek istiyorum. Şartlarını da söyleyebilirsin. Yapabileceğim bir şeyse reddetmem. Kesinlikle olmaz. Neden? Ben bu ismi var ama kendisi olmayan prensesim. Sarayda hiçbir hakkım yok. Çocuğumu bile koruyamıyorum. Ev idaresini sana veriyorum. Şuhan Xiao. Asıl sahibinden nefret etmiyor muydu? Şimdi ne oldu? Sadece bizi kovmamakla kalmıyor. Ev idaresini de bana veriyor. Bu adam deli mi acaba? Eğer kaçmaya cüret edersen, 3 gün içinde arananlar listesi her yerde olacak. Çocuğunla birlikte. Saklanarak yaşamak mı istiyorsun? Ben saklanarak yaşayabilirim ama çocuk yapamam. Prenses. Prens emretti. Size hizmet etmek için bazı hizmetçiler gönderdik. Bu ajan. Saraya sızmış, gerçekten akıllı. O kalsın, diğerleri gidebilir. Evet. Huajian, efendimizi gördü. Hemen kalk. Bu ajan, saraya nasıl sızdın? Suyan pavilyonunu düzenledin mi? Köleniz her şeyi ayarladı. Son günlerde. Sürekli sarayın haberlerini takip ediyordum. Win başkanını hizmetçi alırken gördüm. Kendimi önerdim ve seçildim. Güzel, yanımda olduğun sürece işlerim kolaylaşacak. Prenses, yan prenses saraya gidip büyükannese selam vermek istiyor. Size bildirmeye geldim. Kız kardeşim saraya gidip büyükannese selam vermekle prense saygısını gösteriyor, bırak gitsin. Evet. Madem bu kadar acele saraya gidip büyükannese şikayet etmek istiyorsun. Elbette seni memnun edeceğim. Bakalım.
Nasıl kendini mahvedeceksin? Prens, günaydın. Günaydın. Sabah sabah. Ne yapıyorsun? Artık ev idaresini ben yönetiyorum. Batı bahçesinin bu şekilde kapalı kalması doğru değil. Tabii ki duvarları yıkıp yeniden inşa edeceğiz. Bu arada kocamın özel hazinesinde çok güzel şeyler var. Biz çocukla çok sevdik ama sarayın hesaplarındaki para çok az, kocam. Daha çok çalışmalısın. İşte ödülün, küçük kırmızı çiçek. Özel hazine. Anahtar nereden buldun? Amca, baba o kilidin deliğine göre yaptı. Anne için yaptığım anahtar. Köpek adam özel hazinesinin ele geçirildiğini bilince çok üzüldü değil mi? En iyisi biz üçümüzü hemen kov. Kocacım derler ya, oğlanı fakir, kızı zengin büyüt. Zhou asla ezilmemeli. Babao'ya gelince, o bir erkek. Normalde bu kadar değerli olmamalı. Ama küçüklüğünden beri sağlığı kötü, çok ilaç gerekiyor. Özenle bakım yapmak için. Bu. Hepsi para demek. Kocacım, ben her şeye katlanırım ama çocuklar asla acı çekmemeli. Konaktaki para göz açıp kapayınca biter. Senin özel hazinenden biraz alıp kullanmak zorunda kaldım. Kızmazsın değil mi? Hadi biz üçümüzü kov da kendi halimize kalalım. Hayır. Benim birkaç çiftliğim ve dükkanım var. Hizmetkarlara hepsinin gelirini sana getirmelerini söyleyeceğim. Batı köşkünü yıkmama kızmadın mı? Baba o ve Zhou Batı Köşkü'nde kilitliydi. Gerçekten uygun değil. Senin istediğin gibi yeniden yap. Peki ya özel hazine? Dilediğin gibi kullan. Yetmezse ben hallederim. Bu Şuhanşiyan'ın aklı mı gitti? Buna bile kızmadı. Han Princess'i. Prenses, Muyan Prensesi başı belada. Han Princess'i. Büyükanne, Muyan Prensesi'nin ilacını içti. Baş ağrısı şiddetlendi, imparator öfkelendi ve cezalandırılmasını emretti. Onu konaklarına geri gönderdi. Han Prensesi lütfen disiplin altına alsın. Tamam. Daha önce Muinro'nun ilacına birkaç şey ekledim. Normal insanlara zararı yok. Ama kanı zayıf olanlarda şiddetli baş ağrısı yapar. Görünen o ki Muinro gerçekten büyük annenin baş ağrısını tedavi etmek için kanını tüketen tehlikeli ilaçlar kullanmış. Nasıl olur? Benim ilacım önceden hep işe yarıyordu. Şimdi neden işe yaramıyor? Kardeşim, bu dayağı nasıl buldun? Sensin. İlacımda oynayan sensin. Kardeşim, bu sözlerini anlamıyorum. Neden bana böyle kötülük yaparsın? Ben senin öz kardeşinim. Yoksa ben bu ablan sana bu kadar iyi bakar mıydım? Kendi hazırladığım ilaçlar da çok pahalı. Mu Yonlan. Gerçekten senmişsin. Seninle savaşacağım. Küsta. Prensesi öldürmeye teşebbüs etmek ölüm cezasıdır. Beyefendi, ablamdı. Bana tuzak kurdu. Kapa çeneni. Prensesi bir daha iftira atarsan, seni asla affetmeyeceğim. Bu saç iğnesi orijinal gelinin çeyizi değil mi? Yoksa şu Şuhanşiao mu? Orijinal gelinin çeyizini zimmetine geçirmiş. Sonra da Muinru'ya hediye etmiş. Bu ifade ne? Onu az önce kurtarmadın mı? Kanıtlayamam. Muyunlan ilaçlarla oynamış. Az önce ona zarar vermeye çalışırken beyefendi tarafından görüldüm. Şimdilik yumuşak davranmalıyım. Abla lütfen beni affet. Az önce. Yaralarım çok ağırdı. Halüsinasyon gördüm. Ablanın kötü biri olduğunu sandım. Bu yüzden sana saldırdım. Kardeşin aklı karışmış bu süreçte.
Çok fazla şey yaşadı. Öyleyse Fang Fei Köşkü'nde kal. Biraz sakinleş. Seni alçak. Daha yeni evlendim. Düğün gecem bile olmadı. Şimdi de ev hapsi mi? Beyefendi. Yan prensesi hemen geri götürün. Evet. Beyefendi. Baba Zozo'ya iftira atmaya çalışacağım. Herkes bundan pişman olacak. Muyunlan şu alçak. İlacıma zehir koymuş. Bunu nasıl yaptın? Yan prenses, kötü haber. Prenses adamlarını gönderdi. Çeyizinizin tamamını götürdüler. Ne? Alçak hizmetçi, canımı yaktın. Ölmek mi istiyorsun? İşe yaramaz şey. Yavaş ol. Prenses abla. Sen Han prensinin asıl eşisin. Benim gibi bir yan prensesin çeyizini bile zimmetine geçiriyorsun. Biraz fazla değil mi? Hatırlıyorum, prense evlendiğimde. Annem bana birkaç parça üstün güney ipeği hediye etmişti. İşlemeler ve desenler bununla tamamen aynı. Ben. O zamanlar Muyunlan evliliği iptal etmek istiyordu. Düğün detaylarıyla uğraşacak zamanım yok. Çeyizimi düzenleme bahanesiyle. Gizlice onun çeyizini değiştirdim. Prensi aşağıladıktan sonra hala hayatta kalabileceğini hiç düşünmemiştim. Merak etme, ben hoşgörülü biriyim. Hırsızlarla uğraşmam. Benim eşyalarım, ablamın eşyalarıdır. Ablam bunları beğenirse alıp kullanabilirsiniz. Fang Fei Köşkü'ndeki dekorasyon biraz fazla karmaşık görünüyor. Kardeşimin sakinleşmesine uygun değil. Bay Win hepsini götürün. Emredersiniz. O da çok daha sessiz oldu. Ah bu arada. Kardeşim. Az önce kısaca göz attım. Benim çeyizim dışında. Sanırım epey para biriktirmişsin. Onlar benim. Biliyorum. Kardeşim az önce de dedin, seninkiler benimkilerdir. Ben hepsini götürüyorum. Kardeşim para biriktirmeye devam etmelisin. Gelecekte iyi bir hayat sürebilmem tamamen sana bağlı. Ben. Yan eşiniz ne oldu? Yan eşiniz. Üçüncü ağabey, gerçekten üçüncü yengen ve başka bir erkeğin çocuklarını mı büyütüyorsun? Çok sevimliler, gelin tatlı bebekler, dördüncü amca sizi kucaklasın. Beni görmüyorlar. Üçüncü ağabey, lütfen birini kucaklamama izin ver. Ağabey, bu adam sanki insan yiyen büyük kötü kurt gibi. Kardeşim, sankiyi çıkarabilirsin. Öyleyse bebekler korkmayın, dördüncü amca yarın sizi dışarı çıkaracak, iyi mi? Size şeker alacağım. Dışarı çıkmak. Gerçekten konaktan çıkabilir miyiz? Baba o ve kız kardeşi. Hiç dışarı çıkmadılar. Dışarısı eğlenceli mi? Mu Yunlan haklıymış. Çocuklar kesinlikle zengin bir şekilde büyütülmeli, yoksa insanlar birkaç tatlı sözle kandırabilirler. Kesinlikle, öyleyse dördüncü amca. Yarın sizi dışarı çıkaracak. Harika. Ru Ying, çocukları biraz dışarı çıkar. Emredersiniz. Üçüncü ağabey, bu 2 gündür saray senin yüzünden karıştı, başkasının çocuğunu büyüttüğünü söylüyorlar. Ben zaten Baba O ve Zozo'nun haberlerini engelledim. Kim sızdırdı? Bu. Ah üçüncü ağabey. Onları bana versen, ben büyütsem. Zaten bu sarayda onların dedikodularından korkmuyorum. Babamın kızmasından hiç korkmuyorum. Bu kendi öz çocuğun değil. Ne olmuş yani? İnsan olmak, bu kadar ciddiye almamak demek. Hayal etmek bedava. Üçüncü ağabey, sen de bu kadar cimri olma. Seni ayırmaya gelmedim, size katılmaya geldim. Misafirleri uğurlayın. Üçüncü ağabey, o halde yarın seni ve çocuğu almak için geliyorum. Dışarı çıkıp eğlenelim, ben gidiyorum.
Beni ne için aradınız? Benim çeyiz eşyalarım. Beyefendi onları bana geri verebilir misiniz? O çeyiz eşyaların nerede? Kendi içinde bilmiyor musun? 6 yıl hapis kaldım. Dünyadan izole, nasıl bilebilirim? Muyunlan, benimden şüpheleniyor musun? Çeyizini mi çaldım? Cesaret edemem. Sadece bizim konak biraz fakir gibi geliyor. Bu yüzden çeyizden biraz para çıkarmayı düşünüyorum. Muyunlan o zaman para toplamak için. O öğrenciyle kaçtı, çeyizi değiştirdi. Şimdi neden? Böyle numara yapıyorsun. Neden bana böyle bakıyorsun? Çeyizini geri mi istiyorsun? Sana göstereyim. Getirdiğin çeyizi. Mutlaka çeyizimin ne olduğunu anlamalıyım. Tam olarak ne sorun var? Bunlar benim çeyiz eşyalarım. Asıl sahibi bu beyinsiz. Çeyiz değiştirilmiş bile umursamıyor, eğer bu iş Juhanşia'nın işi değilse. O zaman sadece Mujinro kalıyor. Anne, eğer. Baba o diyor ki, eğer ben ve kız kardeşim kötü adamla dışarı çıkarsak, anne üzülür mü? Dışarı. Konaktan mı? 4. amca, bizi dışarı çıkaracağını söyledi. Tam da yarın dışarı işim var. Anne de gelebilir mi? Tabii ki ama annenizi iyi koruyun. Size verdiğim koruma haplarını. Harika. Bu 5 yıl batı bahçesinde kalmak çocuklarıma yazık oldu. Anne mutlaka sizi dışarı çıkaracak. Bu renkli dünyayı deneyimleyeceksiniz. Jojo beğendi mi? Beni sen 4. amca alacak. Almak iyi değil gibi. Kesinlikle alınacak. 4. amca satın alamaz. Neden? Çocuk satın almak yasaktır. Küçük çocuk bile benim kızımı, yeğenimi düşünüyor. Üç yıldır evlisiniz ve çocuğunuz yok. Hiç karıya almayı düşündünüz mü? 3. ağabey, sen söylemiştin, erkekler kararsız olamaz. Sadık olmalı. Ayrıca, ben zaten Mingfei ile evlendim. Onun bir kişi olması yeterli, bu kız daha. Üçüncü ağabey, peri gibi. 3. ağabey, sanırım yanıldım. 3. ağabey, erkekler sadık olmalı ama eğer bir güzellik bu kadar güzel olursa, sanırım ben de yapabilirim. Sen yapamazsın. Sadece şaka yapıyordum. Hey 3. ağabey, sen ve arka bahçedeki o. Çok kötü anlaşıyorsunuz, yan eş bile zorla alındı. Hiç düşünmedin mi, bir anlayışlı bulmayı? ...20 yıldır, 3. ağabeyi hiç bir kıza böyle bakarken görmedim. Bu bir mucize. Hanımefendi, Zuyange'ye gitmeliyiz. 3. ağabey, sanırım az önceki kız Zuyange'ye gitti. Demek ki kesinlikle soylu bir aileden geliyor. Zuyange nedir? Bu Zuyange, 2 yıl önce aniden ortaya çıktı. Sadece kadınlara hizmet veriyor. Benim eşim, Zuyange'nin makyaj malzemelerini çok seviyor. Geçen gün, ona birkaç kutu almak için avuç içi büyüklüğünde makyaj malzemesi için 300 liraya mal oldu. Canım yandı. Yani bu kız kesinlikle yüksek rütbeli bir aileden geliyor. Yoksa, normal biri bunları karşılayamaz. Zuyange'nin ürünleri. Hey 3. ağabey, belki biz de gidip bakalım.
Tamam. Bu da güzel. Gerçekten iyi dans ediyor. Mu müdür, sonunda seni gördüm. Daha önce kötü bir adam tarafından tutulduğunu söylemiştin. Şimdi ortaya çıktın. Demek ki hapisten kaçtın. O kötü adam çocuğumun güvenliğiyle beni tehdit ediyor. Şimdi gidemem. Böyle bir şey mi var? Mulan. O kötü adam nerede? Ben Han. Senin için onu parçalayacağım. Nalan Hanım. Bakın, Nalan Hanım. Nalan Hanım en üstün vıvıp. Takip edenlerin birincisi. Hanımefendi, imajınıza dikkat edin. Tebrikler hanımefendi, vücudunuzdaki zehir tamamen temizlendi. Mulan, sen olmasaydın, ben çoktan ölmüştüm. Hanımefendi çok naziksiniz. Mulan, gerçekten yardımıma ihtiyacın yok mu? Kocam bir prens olmadığı sürece, her kim olursa olsun. Seni bu ateşten kurtarabilirim. Peki ya bir prensse? Oysa? O zaman Shaoer'e gizlice onu dövdürelim. Ama benim şanssız kocam tam da bir prens. Mulan, Teşekkürler hanımefendi, kendi çözümümü bulacağım. Gemi köprüye gelince düzelir, arazi dağa çıkınca yol bulur. Efendinin 2-5 yaşında çocuğu var. Annelerini aramak için gelmişler. İsimleri Babao ve Zozo. Bu iki küçük nasıl buraya kadar geldi? Hemen içeri alın onları. Anneciğim. bu iki minik nasıl da? Shaoer'in çocukluğuna benziyor. Hanımefendi, bunlar benim çocuklarım. Babao ve Zozo. Merhaba güzel teyze. Merhaba çocuklar. Çok tatlılar. Alın bunu harcayın. Hanımefendi, bu olmaz. Mulan, benim oğlum beceriksizin teki. Bu yaşına geldi. Bana bir torun bile vermedi. Babao ve Zozo'yu görünce içim ısındı. Bu onlara tanışma hediyesi. Reddedemezsin. Para kazanmanın bu kadar kolay olduğunu bilseydim, bu kadar erken kalkıp geç yatmazdım. Güzellik hapı yapmak yerine iki tatlı bebeğe şirinlik yapsın. Para kendiliğinden gelir. Teşekkürler güzel teyze. Benim yaşımda büyükanne olabilirim. Hala teyze diyorsunuz. Babanın kız kardeşine hala, erkek kardeşine amca denir. Amcanın annesi babanın annesidir. Harikasınız. Hanımefendi, dönme vakti geldi. Mulan, Zaray. Evde kurallar sıkı. Ben şimdi döneyim. Peki hanımefendi, kendinize iyi bakın. Güle güle güzel teyze. Güle güle. Çıktılar. Üçüncü ağabey. Sadece bakma, bir şeyler söyle. Kızım, sen muhakkak bizim çocuklara baktığın için alışverişe zaman bulamadın. Şöyle yapalım. Üçüncü ağabey seni biraz daha gezdirebilir. Üçüncü ağabey, küçük kardeşin yolu ayaklarına serdi. Hadi, ayağını kaldır ve yukarı çıkmaya devam et. Az önce çok heyecanlandım, sana tanıştırmayı unuttum. Bu, üçüncü ağabeyim Cheheo Hanseo. Demek Han Prensi Hazretleriymişsiniz. Uzun zamandır duyuyordum. Kusura bakmayın. Vay canına, demek ki hanımefendi üçüncü ağabeyimi tanıyormuş. Bu çok iyi oldu. Affınıza sığınarak sorabilir miyim? Hanımefendinin adı nedir? Mu Yun Lan. Vay canına, ne güzel bir isim. Demek ki hanımefendinin adı. Mu Yunlan, üçüncü ağabey. Sanırım kulaklarım kör oldu. Neyse ben önden gidiyorum. Bu arada, iki küçüğü iyi bakacağım. Sen ve üçüncü yenge iyi eğlenin. Anne, hoşça kal. Zuyan Köşkü ile ne alakan var? Neden oradaydın? Söylesem prens inanır mı?
Prens kendisi araştırsa daha iyi olur. Biraz daha araştırın, sürprizler çıkabilir. Yunlan sen misin? Sonunda seni buldum. Sen de kimsin? Beni korumak için tanımıyormuş gibi yapmana gerek yok. Biz birbirimizi seviyoruz. Başkalarını düşünmene gerek yok. Bu, orijinal sahibinin sevdiği o şair mi? Bu mu bana araştırmamı söylediğin sürpriz? Ben değilim. Yunlan korkma. Han Prensi Hazretleri, 6 yıl önce. Yunlan benimle dünyayı gezmeye söz vermişti. Ama sen onu hapsettin, ben 6 yıl bekledim. Artık onun daha fazla acı çekmesine izin vermeyeceğim. Bugün onu götürüyorum. Ölümü arıyorsun. Bu Jinyo'nun bu kadar sabırsızlanacağını tahmin etmemiştim. Aşını doğrudan karşıma çıkardı. Üstelik bu kalabalık ortamda bir kargaşa çıkarıyor, amacı. Benim itibarımı tamamen yerle getirmek. Ben ve Yunlan birbirimizi gerçekten seviyoruz. Sen onun bedenini alsan bile kalbini alamazsın. Yanılıyorsun. Bu prens senin canını da alabilir. Yunlan korkma, bana verdiğin çeyizi. 4 yıl önce sakladım. Anlaştığımız o eski yere, hatırlıyor musun? Onu öldürme. Bir daha söyle. Onu öldüremezsin. Onu bu kadar mı koruyorsun? Cheheu Hansyao, biraz sakin ol. Eğer ölürse dedikodular ortalığı sarar. Sarı nehire atılsam temizlenemem. Yunlan, biliyorum. Onun için rol yapıyorsun. Hepsi beni korumak için. Ben, Kapa çeneni. Yunlan, her şeyi unuttun mu? 6 yıl önce kaçmak için anlaşmıştık, çeyizini. İlk tanıştığımız bambu kulübeye bırakmıştım. İnanmıyorsan gelip görebilirsin. Tamam, çeyizi görmeye değer. Han Prensi ve Han Prensesiyle tanıştım. Efendim, Song Tingyu. Prensesin ona çeyiz verdiği iddiasıyla prensesin namusuna iftira attı. Efendimin şahitlik etmesini rica ediyorum. Prenses çok naziksiniz. Evde düşünmek yerine burada ne yapıyorsun? Prens, Roer, büyük hanımın yine o adamla. Eski aşkını canlandırdığını duydu. Prens endişelendiği için geldi. Liu Yinyang. Bu kadar yıl sonra hala dedikodu yapmayı bırakmamışsın. Song Tingyu, içindeki çeyizin. Benim verdiğim olduğuna emin misin? Kesinlikle. Efendim, lütfen eşyaları çıkarmak için birilerini gönderin. O çeyizler ortaya çıkarsa, prens kesinlikle çok kızacak. O zaman Muyunlan tamamen biter. Neden Muyunlan'ın çeyizi? Birden benim çeyiz sandığım oldu. Anne, eğer birisi sandıktaki çeyizin benim olduğunu görürse, ne yaparsam yapayım temize çıkamam. Prens, o Song Tingyu bir dolandırıcı. Prensesin çeyizini çaldı ve prensesle arasında bir şey olduğunu iddia etti. Sonra parayı alıp kaçtı. Bu yıllar boyunca. Sürekli Ruer'den para istedi. Vermezse prensesin itibarını mahvedecekti. Ruer, prensesi korumak için ona biraz çeyiz verdi. Liu Yinyang, köprüyü geçince yıkmak mı istiyorsun? Prens, abla, hepsi benim bu şerefsiz. Dolandırıcıya inanmam yüzünden oldu. Alçak, yalan söylüyorsun. Peki ya bu eşyalar? Song Tingyu'nun soğuyla. Ruer ona vermek zorunda kaldı. Ruing, çabuk bu dolandırıcının ağzını kapat. Aşağı atın, ablanın namusunu kirletmesin.
Kardeşim, neden bu kadar acele ediyorsun? Song Tingyu. Daha söyleyecek bir şeyin var mı? Han Prensi, prensesle aramızda hiçbir şey yok, bunların hepsi. Liu ve kızının oyunları. Bana büyük bir miktar para verip prensesi baştan çıkarmamı istediler. Muyunlan düğün gecesi yüzünü kesti. Ve iffetini kaybettiğini söyledi. Ama eğer iffetini kaybetmediyse, o zaman Baba Ozhouso benim çocuğumdur. Song Tingyu Ölümle Burun Buruna. Hala saçma sapan konuşuyorsun. Kanıtın var mı? Kanıt. Kanıtım yok. Dadı Wang tanık. Hayır. Efendim. Gerçekten bilmiyorum. Ne diyor bu? Dadı Wang'ı eve götürün. Ben bizzat sorgulayacağım. Song Tingyu'ya gelince, inanıyorum ki, vali adil bir şekilde hüküm verecektir. Evet, bu konuyu en ince ayrıntısına kadar araştıracağım. İmdat. Prenses, Fangfei Köşkü'nün hizmetkarları sürekli hata yapıyor, kız kardeşimi de zor duruma sokuyor. Hepsini kovup kız kardeşime yeni hizmetkarlar bulsak nasıl olur? Sen bilirsin. Tamam. Hala itiraf etmeyecek misin? Ruher. Yatı. Dadı. Dadı nasıl? Ah, kız kardeşim uyandı. Muyunlan. Sen ne yapıyorsun burada? Liu yatı. 6 yıl önce. Song Tingyu'nun tüm ailesini öldürmek için adam gönderdim. Ama Song Tingyu dışarıdaydı ve kurtuldu. Senin adamlarınsa babasını 2 kez bıçakladıktan sonra. Nehre attı, doğru mu söylüyorum? Ne dediğini anlamıyorum. Ne yazık ki adam ölmemiş. İmkansız. Liu yatı, inanmıyorsan boş ver, adam tutup cinayet işletmek. Yatı hapse girerse canıyla ödeyecek. Prenses. Zen. Ne istiyorsun? Benim çeyizlerim. Bulunabilir, değil mi? O çeyizler çoktan prenses tarafından alınmadı mı? Şu an nerede olduğunu prenses çok iyi biliyor. Görünen o ki konuşacak bir şey yok. Bekle. Tekrar düşündüm de. Kesinlikle bulunabilir. O zaman Liu yatıdan ricam, onları bulup getirmesi. İşte kız kardeşimin çeyizlerini özel olarak geri getirdim. Yatı. Şimdi ne yapacağız? Önce seninkilerle idare etmek zorundayız. Neden? Merak etme. Sana ait olanları. Anne eksiksiz bir şekilde geri alacak. Ah, bu. Ne oldu? Bu nasıl olabilir? Weibi Muyonlan. Bizi tamamen kandırdı. Çeyiz. Çeyizimin hepsi gitti. Anne, kötü adam bizi sevmiyor mu? O bir şey mi yaptı? Baba o yüzden bir şey mi? Hayır, baba o başkalarından duydu. Kötü adam annemi sevmiyor, bizi de sevmiyor. Görünen gerçektir, duyulan yalandır, birçok şey.
Sadece kulaklarınla duymana güvenemezsin. Küçük gözlerinle de görmelisin, anladın mı? Evet, anladım anne. Sadece gözlerimiz ve kulaklarımız yok, zeki kafalarımız da var. Gözlerinle gördüklerin, kulaklarınla duydukların. Hepsini kendi aklınla bir düşün. Evet, çok zekisin bebeğim. Babao ve Zozo. Açıkça şu an Xiao'yu önemsiyorlar. Madem bir iyi babaya ihtiyaçları var. O zaman bu ayrılma işini yeniden düşünmeliyiz, uyu artık. Hmm. Prenses hanımefendi. Prenses. Prens, size ve iki küçük efendimize taze meyveler gönderdi. Vay, meyve. Babao, Zozo. Ne düşünüyorsunuz? Sebepsiz yere iyilik yapıyor. Ya hırsızlık ya da kötülük. Doğanın hediyesi için çok teşekkürler. Bir plan tutmayınca başka bir plan, kötü adam gerçekten vazgeçmiyor. Babao, söyle. Bu şu an Xiao neyin peşinde? Nasıl hala bitmedi? Prensim, 30 kere sordunuz. Prenses gerçekten bir şeyler aldı ama hiçbir şey söylemedi. Peki Beabao ve Juju? Genç efendi odasında ceza hukuku çalışıyor. Küçük hanım ise Lanchui sarayında suyla oynuyor. Zozo geldi. Evet, tam dışarıda. Hadi. Yakaladık, yakaladık. Vay, küçük hanım çok harika, çok güçlü. Juju. Amca, Zozo büyük balık yakaladı. Hadi eve gidelim. Anne ve abiye çorba yapabiliriz. Amca, Evet amca. anladım. Bugün annem babamdan bahsetti mi? Hayır, bahsetmedi. Görünüşe göre. Öğretmek için başka bir yol bulmam gerekecek. Kaçmayın. Gelin. Zozo, bana ne diyeceksin? Kötü adam amca. Babao, bana ne diyeceksin? Amca. Üçüncü ağabey. Hı hı. Aferin. Zozo, bana ne diyor? Üçüncü ağabey. Baba. Baba. Söyle. Babao ve Zozo çok zeki ve akıllı. Görünüşe göre hitap şeklini değiştirmek o kadar kolay olmayacak. Beyefendi, saraydan biri geldi. Babao ve Zozo'yu aşağıya götürün. Emredersiniz. Heidi Juju, git. İmparatorun sözlü fermanını getirdim. Soğuk Prens'in fazla öldürme günahı, İmparatoriçe annenin hastalığını ağırlaştırdı.
Bugünden itibaren 100 cilt dini metin kopyalayarak kapalı kalma cezasına çarptırıldı. Soğuk Prens, hala niye fermanı kabul edip teşekkür etmiyorsun? Efendimiz, kendi yüzünden imparatoriçe annenin sağlığının bozulduğunu duyunca çok üzüldü. Bu yüzden dalgındı. Efendim, teşekkür edin. Oğlunuz fermanı kabul ediyor ve teşekkür ediyor. 3. Ağabey, babam neden aniden size verdi? Ben daha yeni Suyan Köşkü'nden geldim. Dışarıda herkes buna dair konuşuyor. İmparatoriçe annenin hastalığı ağırlaşmış, gökleri gözlemleme dairesi hesaplamış. Bunun sebebi prensin fazla öldürme günahıymış. Bu yüzden imparatoriçe annenin sağlığı bozulmuş. Ama 3. ağabey düşmanları vatanı korumak için öldürmedi mi? Şu parasını alıp iş yapmayan gökleri gözlemleme dairesi çalışanları, gidip onlarla hesaplaşayım. Gerek yok. Efendim, hadi dini metinleri kopyalamaya hazırlanalım. Dini metin mi kopyalayacağız? Evet, dini metin kopyalayacağız. Ah, başım çok ağrıyor. Büyük annemizin rahatsız olduğunu duydum. Gelin olarak çoktan saraya gelip hal hatır sormalıydım. Şu an nasılsınız bilmiyorum. Han Prensi'nin sarayı benim küçük Winnie'mi öldürdü. Sen buraya gelmeye nasıl cesaret edersin? Sen, aha. Başım çok ağrıyor. Ah Tayho, birisi gelsin. Tayho'nun baş ağrısı nüksetti. Hemen imparatora haber verin. Gu anne, başım gerçekten ağrıyor. Tayho bu sefer numara yapmıyor gibi. Acaba Tayho gerçekten hasta mı? Hemen Doktor Rusan. Büyük anne, size ne oldu? İmparator geldi. Çok ağrıyor. Babamı selamlıyorum. Büyük anne, iyi misiniz? İmparatoru ve Veliaht Prensi selamlıyorum. Büyük anne, neden aniden başınız ağrımaya başladı? İmparator, Tayho'yu Han Prensesi hasta etti. Gökbilimciler dedi ki, Tayho'nun sağlığı iyi değil. Çünkü Han Prensi öldürme günahı işledi. Bugün Han Prensi saraya geldi. Tayho'nun hastalığı aniden kötüleşti. Bu. 3. oğlum, senin kötü enerjin çok fazla. Hemen sarayına dön ve düşün. Baba. Büyük annemin rahatsız olduğunu duyunca prens hemen. Ben ve 2 çocuğumla birlikte gece boyunca dua yazdık büyük annem için. Prensin sadakati göklere ulaştı. Acaba bu yeterli değil mi? Vatanı savunurken düşmanları öldürmek zorunda kaldığında. Bulaşan o kötü enerjiyi temizlemek için. Baba. En azından prensin yazdığı duaları büyük anneme gösterin. Baba, oğlunun sadakati, lütfen izin verin. İzin verildi. Başım çok ağrıyor. Bana ne dua kitabı gösteriyorsun? Ağrımıyor. Başımın ağrısı geçti. Imperator Taiho'nun nabzi stable. Bu sihirli bir ilaç değil. Bu dua kitabı nasıl işe yarayabilir? Dua kitabına ilaç dozu ekledim. Tayho kokladı ve baş ağrısı. Doğal olarak geçti. Veliaht Prens kötü enerjiyle Cheheu Hancao'yu bastırmaya çalıştı. Bugün sadakati kullanarak Cheheu Hancao'ya tamamen destek olacağım. Bundan sonra kim onun sadakatsiz ve uğursuz olduğunu söyleyebilir? 3. oğlum, senin sadakatini baba çok iyi biliyor. Kalk. Teşekkür ederim baba. Görünüşe göre bu yazı gerçekten çok güzel. Zak başhekim. Buyurun. Bunu götür ve iyice incele. Bu yazı nasıl? Taiho, bu yazı gerçekten güzel, hayran kaldım. Akaba Chu Hanshao. Dua kitabında bir şeyler mi yaptı? Ama Taiho'nun gutu iyileşti. Bu çok tesadüf değil mi? Kitap üzerinde yaptığım hile, herkesin fark edebileceği türden değil. Anlaşılması kolay değil. Eğer bunun imparatoriçe verdiği işlediği ilaç ortaya çıkarsa, tüm Han Sarayı bu işten zarar görecek. Bu sefer Mujinro gerçekten şanslıydı. İmparatora saygılarımızı sunarız.
İmparator, Han Prensi'ni de içine alan bir cinayet davası var. Kendim karar vermeye cesaret edemedim. Bu yüzden size bildirmeye geldim. İmparator, ölen Song Tingyu, 5 gün önce, Han Prensesinin çeyizini dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Dün hapishanede intihar etti ve bir vasiyet bıraktı. Han Prensesinin çocuğunun, onun olduğunu iddia ediyor. Bu da ne? Baba. İmparator. Bu konuyu ben anlatayım. Anlat. İmparatoru gördüm. Mulan, Muyonlan. Nalan Hanım aslında. Chuan Xiao'nun annesi de prensesi. Size müjde vermek için geldim. Ne müjdesi? Sarayımızda nihayet bir kız çocuğu dünyaya geldi. Gerçekten mi? Kesinlikle doğru. 5 yıl önce. Yunnan bir çift ikiz doğurdu. Ama yaşlı bir keşiş dedi ki, Shaoer'in kaderi çocuklarla çatışıyor. Çocukları korumak için prensesten uzak durması gerekiyor. Çocuklar 5 yaşına geldikten sonra yakınlaşabilir. Bu yüzden Shaoer kimseye söylemedi. Şimdi çocuklar 5 yaşına geldi. Shaoer nihayet rahatladı ve bana bu haberi verdi. Peki çocuklar nerede? Sarayın dışında bekliyorlar. Saçmalık. Çocuklar güneşte yanacak. Hemen. İçeri alın. Baba, saygılarımızı sunarız. Baba Jojo. Hemen büyük babanıza selam verin. Büyük baba, saygılarımızı sunarız. Olmaz. Ah, benim 2 küçük bebeğim. Gelin benim küçük bebeklerim. Büyük babanızın yanına gelin. Sarayın kız çocuğu için delirdiği doğruymuş. Büyük baba, çok havalısın. Öyle mi? Biraz. Büyük baba, annem senin büyük bir ejderha olduğunu söyledi. Sen en güçlüsün. Hükümdar, bu 2 çocuğun kimliği hala şüpheli. Önce bunu netleştirmek gerekiyor. Eski hükümdar bana söylemişti, kraliyet ailesinin kızları değerlidir ve üzerlerinde. Mutlaka Cheheo ailesinin izi olur. Baba demek istediğiniz bel kısmında. Ay şeklinde bir doğum lekesi olması. Aynen öyle. Bu bizim eski Cheheo ailesinin değerli doğum lekesidir. İyi, şimdi Cheheo Hanseo'nun aniden bir kızı oldu, hem de uğurlu ikizler. Bu benim için büyük bir tehdit. Tebrikler hükümdar. Ah olmaz, bebeğim. Bu altın boncuk sert. Dikkat et, küçük süt dişlerini kırabilir. Büyük baba, seni görünce öldürülecek miyim? Ne öldürülmesi? Öldürülmek işte, böyle. Bunu sana kim söyledi? Dediler ki, baba o ve kız kardeşi. Babasız çocuklarmış, bir de büyük babayı görünce. Büyük baba bizi öldürtecekmiş. Büyük baba, bizim annemiz ve babamız var, biz. Kimsesiz çocuklar değiliz. Hükümdar, ben de sadece prensin kanının saflığı için. Sana araştırma için zaman veriyorum. Ne zaman netleşirse. Ve dışarıda torunlarım hakkında dedikodular biterse. O zaman geri dönüp rapor verebilirsin. Az önce hükümdar yalnızca. Veliahtı ve Cheheo Hancao'yu yanında tuttu. İçim hiç rahat değil. Anne, babam az önce bir emir çıkardı. Beni Luo şehrine salgını bastırmak ve yardım dağıtmak için gönderdi. Zaman dar, 2 laf edip gideceğim. Ne? Yunlan. Sen ve çocuklar, Shanging'de kendinize iyi bakın. Tamam. Yunlan,
Bu. Al bunu, baba o özellikle senin için hazırladı. Anne, gidiyorum. Aman dikkat et, salgın şaka değil. Hadi. Ç.H.U. Hans Yao. Zaman çok dar, başka bir şey hazırlayamadım. İdare et artık. Sakın başına bir şey gelmesin. Gelecekte benim ve çocukların mutlu yaşamı için katkıda bulunacaksın. Merak etme. O ne yapıyor acaba? Bir şey mi söylemek istiyor? Ama doğrudan söyleyemiyor. Hareketlerle mi anlatıyor? Bana not bırakma gibi şeyler. Gidiyorum. Kendine iyi bak. Tamam. Not yok. Yoksa başka bir şey mi? Hayır, bana ne ima etmeye çalışıyor? Öncelikle şu Han Xiao'yu ele. Bana ilgi duyuyor seçeneğini. Başka ne söylemek istiyor? Yoksa yüzümde bir şey mi var? Hiçbir şey yok. Şu an önemli olan iş. Hastalık çok bulaşıcı, hemen ilaç hazırlamalıyım. Şu Haşya'ya göndereceğim. Efendim, Zuyan Köşkü'nün sahibi olduğunuz haberi yayıldı. Halk arasında dedikodulara yol açtı, söylentiler yayıldıkça. Sizi bir efsanevi hekim olarak görmeye başladılar, hatta. Luo şehrindeki hastalığı kimse tedavi edemez, eğer siz müdahale ederseniz. Kesinlikle iyileşecekler. Prenses, saraydan bir haberci geldi. Büyükannemiz sizi hemen saraya çağırıyor. Torununuz selamlarını sunar, büyükanne. Kalk, Yunnan, duydum ki. Hastalığı tedavi etmenin bir yolu varmış. Abla, sen. Hayalet el şifacının torun öğrencisisin. Kardeşim yalvarıyor. Lütfen hemen müdahale et. O zavallı halkı kurtar. Zaten müdahale etmeyi düşünüyordum ama gönüllü ve zorunlu. Tamamen farklı kavramlar. Mujinro en yüksek ahlaki noktada duruyor. Felaketzedeler için yalvarıyor, eğer tedavi edemezsem suçlu olurum. Hatta hayatımı kaybedebilirim, eğer gitmezsem. Halk beni ölüme terk ettiğimi düşünecek, sonunda itibarım yerle bir olacak. Gerçekten çok kötü bir plan, büyükanne, ben. Eğer Luo şehrindeki felaketzedelere acıyorsan, sen kendin git. De prensesi, sen nasıl geldin? Büyükannemi selamlarım. Kalk. Hangi alkak herifin? Yunan'ı tedavi edebilecek. Bir efsanevi hekim olarak tanıttığını bilmiyorum. Bu ne kadar kötü niyetli. De prensesi, büyükannemizin önünde böyle konuşmak. Biraz kaba değil mi? Ben Batı Liang'dan geliyorum. Karakterim kaba. Bu tür ortamlara uygun değil. Ayrıca bir cariyenin yorum yapmasına gerek yok. Bahsettiğim alçak herif sen değilsin. Neden bu kadar telaşlanıyorsun? İmparator geldi.
Anne, bugünkü olayları öğrendim. Bence bu durum uygun değil. Baba, gelin olarak Luo şehrine gitmek istiyorum. Gelin olarak Zonu'nun huzuru için doğal olarak sorumluluk almalıyım. Kendi payıma düşeni yapmak. Ama gelin bir şifacı değil, salgın hastalıkla da karşılaşmamış. Ancak Luo şehri sakinleri için elinden geleni yapmaya hazır. Peki, ferman çıkarılsın. Han Prensesi büyük fedakarlık göstererek Luo şehrine gitmeyi teklif etti. Halkın sıkıntısını gidermek için ejderha altın madalyası verilsin. Bu madalya hükümdarın yüzü gibidir. Tüm eyaletler tam destek vermeli, karşı gelenler öldürülecektir. Teşekkürler baba. Bu arada kız kardeşim de Luo şehri sakinleriyle ilgileniyor. Benimle birlikte gitmeye ne dersin? Yaralıyım ve İmparatoriçe anneye hizmet etmem gerekiyor. Korkarım ablamla birlikte gidemeyeceğim. Ne yazık. Bu arada kız kardeşim saraya gelirken birçok çeyiz getirdi. Bir kısmını bağışlayıp halkın ilaç alması için kullansak nasıl olur? Acaba kız kardeşim kıyamaz mı? Duydum ki çeyizin 80 sandıkmış. O zaman yarısını ver. Tamam. Soğuk Prens ve Han Prensesi Luo şehri için ellerinden geleni yapıyor. Sen de yan prenses olarak kenarda duramazsın. O halde her gün 4 saat diz çöküp onlar için dua edeceksin. Güvenle dönene kadar. Teşekkürler efendim. Ağabey, sanırım öleceğim. Saçmalama. Ağabey çimdik atsana. Galiba halüsinasyon görüyorum. Yengeyi görüyorum. Yunlan. Burası senin yerin değil. Yut. Yenge ben hallederim. İlacı böyle içemezsin. Olmaz yenge. Bir daha bak lütfen. Sanırım hala kurtarılabilirim. Demek istediğim, içmen gerekiyor. Bu arada baba onun verdiği o koyu çantası nerede? İçindekileri kullandınız mı? Al. Demek bu koy çantasında sır varmış. Ağabey ne yaptınız? Bekle. Daha önce de demiştim. Bu çanta neden bu kadar ağırdı diye. Açıp bakmak istedim ama ağabey izin vermedi. Açarsak baba o kızar dedi. Uyu artık. Yunnan, Luo şehri şu an çok tehlikeli. Hemen çık git. Ben gidiyorum. Ya sen? Luo şehrini koruyacak biri olmalı. Yani. Sen ve Luo şehri birlikte yok olmayı mı planlıyorsun? Tamam, Büyük Han Prensi. Sen Luo şehrini güzelce korumaya devam et. Bana gelince endişelenme. Yunnan, burası çok tehlikeli. Eğer bir şey olursa. Ben Babao ve Zouzuya'ya ne yaparım? Babao ve Zouzhu'yu biliyor musun? Eğer ölürsen onlara nasıl açıklama yaparım? Bu cadı Muyunlan. Gelir gelmez akrabalarımızı yakmaya kalktı. Hadi içeri girip onu öldürelim. Han Prensi şehir kapılarını kapattı. Bize yaşama şansı bırakmadı. Han Prensesi gelir gelmez hastalarımızı alıp yaktı. Biz ne yaptık ki? Hadi içeri girip bize zarar veren bu ikisini yakalayalım. Bedelini ödemelerini sağlayalım. Kim kavga çıkarıyor? Dışarı atın, hemen idam edin.
Bianchi, tesadüfen kurtardığım biri. Dövüş yeteneği iyi, işleri de hızlı halleder, yanımda kalsın. Bir kurum olarak. Eğer Muyunlan yeni gelmişken birkaç mülteciyi öldürseydi ve salgın ilacını getiremeseydi, bu mülteciler onu parçalardı, o zaman ben de. Prensin görevini tamamlamış olurdum. Han prensesi, sen hastaları alıp götürdün, yoksa hepsini yakıp bitirmeyi mi düşünüyorsun? Ailelerimizi serbest bırakın. Ailelerimizi bize geri verin. Ben emir verdim. Ağır hastaları arka bahçede tedavi etmek için gönderin. Siz onları yakacağımı mı sandınız? Öyle değil mi? Öyleyse. Benimle gelin ve gerçeği görün. Nasıl olacak? Baba, sen yataktan kalkamayacak kadar hasta değil miydin? Nasıl aniden iyileştin? Prens ve prenses iyi kalpli, bizi tedavi ettirdiler. Üstelik bize bedava ilaç dağıttılar. Prenses, affedin, sizi yanlış anladık. Prenses, affedin, sizi yanlış anladık. Kavga çıkarıp kaçmaya mı çalışıyorsunuz? Prenses, işte bu adam. Sürekli bağırıp ailelerimizi yakacağınızı söylüyordu. Bu yüzden sizi yanlış anladık. Bianchi, al onu, iyice sorgula. Prens, mültecilerin durumu tamamen düzeldi. Size ve prensese teşekkürler. Hadi gidelim. Dışarıdaki durum nasıl? Merak etme, her şey yolunda. O zaman ben. Yavaş ol. Önce bir şeyler ye, sonra biraz uyu. Babao ve Zeus Huyu'yu biraz özledim. Luo şehrindeki işler bittikten sonra gidip alacağız. Babao ve Zosu'yu eve getireceğiz. Tamam. Luo şehrindeki felaket sona erdi. Bugün eşimle birlikte ayrılıyoruz. Luo şehrini yeniden inşa etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Prens Han, bin yaşa. Prenses. Biz sadece sıradan bir karı kocayız.
Bundan sonra saçlarımı kurulama. Karı koca ilişkisi. Anladım. Yunlan. Günaydın. Prenses, postanede sadece bir oda var ama. Biz sadece basit bir karı kocayız. Yine de aynı odada farklı yataklarda, aynı yatakta farklı yorganlarda uyumalıyız. İki cinsiyetin temel kuralları. Prenses haklı mı haksız mı? Benim hatam. İlk kez olduğu için affediyorum, bir dahaki sefere. Dikkat etmelisin. Tamam, aklımda. Prenses, başını kaldırabilir misin? Kolumu çekebilmem için biraz uyuştu. Prenses, bacağını kaldırabilir misin? Bacağım da biraz uyuştu. Sen git yıkan, ben kahvaltı hazırlayayım. Üçüncü ağabey, sen ve üçüncü yenge, siz. Özel durum. Ah, anlıyorum. Üçüncü ağabey, 5 yıl oldu. Sonunda bulutlar dağıldı ve ay göründü. Tebrikler. Prens Han ve prensesin salgını bastırmadaki başarısı nedeniyle imparator özel bir saray ziyafeti düzenledi. Prens Han ve eşini onurlandırmak için. Beabao, Juju, Azele etmeyen. Babanız ve anneniz geliyor. Hadi biraz atışalım. Anne, Yavaş ol, merdivenlere dikkat et. anne, Zozho, seni çok özledim. Seni çok özledim. Ben de sizi özledim. Gel. Baba da Jojo Yu kaklasın. Tamam. Ah, acıttı. Üçüncü, ne oldu? Bak. Sevimli torunumu acıttın. Gel. Babamı gördün mü? İyi, çok çalıştınız, oturun. Üçüncü kardeşim ve üçüncü gelin, bu sefer başkentten ayrıldınız. Babam çok endişelendi. Bu kadar çabuk döneceğinizi beklemiyordum. Bu yolculukta. Yoksa bir bilge mi yardım etti? Veyahut bir bilginin yardımı gerek Şuhan Şia'nın tüm emeklerini silmek mi istiyor? Rüyanda görürsün. Şuhan Şia'nın tüm emeklerini silmek mi istiyor? Rüyanda görürsün. Baba. Baba, bilmiyorsun. Bu sefer Lo şehrindeki afet yardımı çok zordu. Evet. Evet, evet. Bu sefer gerçekten çok çalıştınız. Baba, bizden bahsetmiyorum. Lo şehri halkından bahsediyorum. Baba, Lo şehrindeki sel felaketinde yardım paralarını çalanlar yüzünden. Halkın yiyeceği ve evi kalmadı, çocuklarını bile yemek zorunda kaldılar. Sonunda salgın hastalık çıktı, sayısız ölüm ve yaralanma oldu. Demek böyleymiş, böyle şeyler de oluyormuş. Baba, o kişi sadece afetzedeleri kaderine terk etmekle kalmadı. Ayrıca afetzedeleri kışkırtarak benim ve prensin yardımını engellemeye çalıştı. Peki bu kişi kimmiş? Bu kişi veliahtın ta kendisi. Demek veliahtmış. Baba, bir iftirator. Üçüncü kardeşim, böyle bir suçlamanın kanıtı var mı? Veliaht, danışmanlarınızın hepsi itiraf etti. Baba. Bu seferki afet yardım paraları şu an Doğu Sarayı'nda.
Bu... Baba, iyi bir veliahtmış. Hizmetkarlar. Hemen Doğu Sarayı'nı arayıp afet yardım paralarını bulun ve veliahtı gözaltına alın. Doğu Sarayı'nda hapsedin, ferman olmadan çıkmasına izin vermeyin. Baba, bana böyle yapamazsın. Baba, oğlun hatalı olduğunu biliyor. Baba, Han Prensi. Bu sefer ikiniz afet yardımında başarılı oldunuz ve gerçeği ortaya çıkardınız. Ödüllendirileceksiniz. Baba, oğlun ödül istemiyor. Sadece bu seferki Luo şehri davasının. Memurlara bir ders olmasını umuyorum. Bu acıların bir daha Zou halkının başına gelmemesini diliyorum. Baba o da katkıda bulunacak. Bu yıllar boyunca ben sadece veliahtı yetiştirmeye odaklandım. Ama Shaoer'i göz ardı ettim. Gel. Yavaş ol. Baba o ve Zou uyuyakalmış. Onları Lansi köşküne götürün, dikkatli olun. Emredersiniz. Prens. Çekil. Prens. Bu karınız her gün dua ediyor. Siz ve prensesin sağ salim dönmeniz için dua ediyordum. Şimdi dileğim gerçekleşti. Çok minnettarım. Gidelim. Bundan sonra her gün dua edip Buda'ya şükranlarımı sunacağım. Yen Prenses, Yen Prenses. Prens nerede? Prens ve prenses çoktan Lanzui köşküne döndüler. Bu gerçekten de tıraş bıçağıyla tapınağa gitmek gibi, kendi kendine eziyet etmek oldu. Babacığım çok harikasın. Gel Chuchu. Baba o iyi misin? 3 dövüş ustası, kahvaltı vakti gelmedi mi? Anneciğim. Babacığım, annemi kucağında tutarak dövüşebilir misin? Tabii ki. Tabii ki ne tabii ki, olmaz. Babacığım çok harikasın. Şuhan Xiao, şımarıklık etme, beni bırak. Prenses az önce benim beceriksiz olduğumu mu söyledi? Tabii ki beceriklisin, senden daha becerikli kimse yok, tamam mı? Çabuk beni bırak. Beceriklisin. Bu iki piç ortaya çıktığından beri. Prens beni tamamen görmezden geliyor. Yanım haklı. En kısa zamanda prensle evlilik yapmalıyım. Bir çocuğum olduğunda kesinlikle prensin kalbini kazanabilirim. Prens ve prensese selamlarımı sunarım. Ruing, iki küçük efendiyi götürüp giydir. Buraya ne yapmaya geldin? Prens. Ablamın Luoyang'a gitmesi konusunda yeterince düşünmemişim. Luoyang halten kurtamak istezimdi. Ablamın güvenliğini düşünmeyi unuttum. Lütfen prens ve ablam. Bana telafi etme şansı verin. Küçük kardeş, nasıl telafi etmeyi düşünüyorsun? Bu listede benim tüm mal varlığım var. Hepsini ablamıza sunmaya hazırım. Prens ne yapmayı düşünüyor? Gürültüden hoşlanmam. Bundan sonra benim emrim olmadan. Lanzui köşküne gelmenize gerek yok. Prens. Çekil.
Evet. Bu kadar alçaldığım halde neden prens? Bana hala bu kadar soğuk davranıyor. Hepsi Muyunlan, o alçak kadın yüzünden. Prens benim hakkımda kötü şeyler söylemiş. Muyunlan, bana rahat vermezsen sen de rahat edemezsin. Kardeşim, yavaş git, uğurlamıyorum. Wang Ye, bu Mujinro en azından büyük bir güzel. Wang Ye, güzellere karşı şefkat göstermeyi bilmiyor. Ben sadece kendimin önemsediği insanları önemserim. Diğerleri. Anlamaya gerek yok, anlamak da istemiyorum. Wang Ye v. Wang Fei. Dük'ün annesi haber gönderdi, düşesin rahatsız olduğunu söyledi. Wang Fei ve yan eşinizin hastalığa bakmak için eve dönmenizi rica ediyor. Bu yaşlı kadın, asıl kişiyi ve annesini hiç sevmezdi. Ama bu sefer beni ve Muyru'yu birlikte eve çağırdı. Bakalım, ne tür bir oyun oynuyor? Gel, yavaş ol. Yunlan. Kardeşim. Wang Ye, Yunan'ın huyları biraz tuhaf. Jinro gibi nazik ve anlayışlı değil. O yıllardaki olaylar. Yaşlı kadın olarak onun adına özür dilerim. Daha ilk karşılaşmada benim adıma özür diliyor. Asıl kişinin bu büyük annesi. Gerçekten benim adıma suç üstlenmeyi seviyor. Wang Fei çok iyi. O yıllardaki olaylar bir yanlış anlaşılmadan ibaret, artık bahsetmeyelim. Yan eşe gelince, Wang Fei ile karşılaştırılmaya bile değmez. Baba, anne, nasıllar? İyi kızım. Wang Fei'ye bildiriyorum. Doktor hanımefendinin artık bir sorunu olmadığını söyledi. Baba, evlensem de hala sizin kızınızım. Bu kadar resmi olmak aramızı soğutuyor. Anne, bak, dedim ya Yunnan evlense de. Hala benim iyi kızım. Ama siz, Yunan'ın bizimle yakın olmayı sevmediğini söyleyip durdunuz, onunla mesafeli durmamızı istediniz. Kardeşim, döneceğini duyunca ağabeyin gece boyunca odanı, içini dışını 3 kez temizledi. Ben de, gece boyunca sakalımı kestim. Annem rahatsız olduğuna göre önce ona selam vermeye gideyim. Kızım, iyi ol. Hadi gidelim. Anne, merak etme. Anne her şeyi ayarladı. Kötü haber hanımefendi. Hanımefendi o. Kan kaybı var, nabzı zayıf, biraz daha geç kalsaydım. Asıl kişinin annesi ölmüş olacaktı. Hayır, bir süredir buradayım. Ama arkamdan kimse gelmedi. Odada bir tuhaflık olduğunu fark etmememi sağlamaya çalışıyor gibiydi. Hanımefendi nasıl gidersin böyle? Ne yapıyorsun? Dikkat et. Hanımefendi. Yunlan, bu ne?
Anne o. Hanımefendi nasıl böyle oldu? Doktor bu sabah hala. Annemin durumunun iyileştiğini söylemişti. Sadece birkaç saat içinde. Nasıl oldu da? Büyük hanımefendi. O hanımefendiyi öldürdü. Ne cüret? Prensesi iftira atmaya cesaretin var mı? Ölmek mi istiyorsun? Yalan söylemiyorum. Doktor, hanımefendinin dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Rüzgar görmemeliydi. Büyük hanımefendi pencereyi açtı. Ve tütsüyü söndürdü. Seni sadakatsiz ve saygısız nankör. Anneni öldürmek gibi göğe karşı işlediğin bu günah. Prenses, muyundan böyle. Hayvandan bile aşağı bir şey yaptı. Han prensesi olmayı hak etmiyor. Lütfen onu affedin. Sadece boşayın. Onu bir manastıra göndereceğim. Orada dua edip günahlarından arınacak. Günahlarını temizleyecek. Hanımefendi, benim sonumu çoktan planlamışsın. Büyük anne, sana karşı sert davrandığım için kızma. Eğer seni disipline etmezsem, bir gün büyük bir belaya sebep olacaksın. Majesteleri, hemen yazı malzemelerini hazırlatayım. Prenses, boşanmak için sabırsızlanıyorsun, değil mi? İyi o zaman. Böylece adaleti aile üzerinde uyguladığını göstermiş olursun. Ben hiçbir zaman adaletin aile üzerinde uygulanması nedir bilmedim. Ben sadece ailemi desteklerim. Haklı olanı değil. Yunnan, sana inanıyorum. Büyük anne, kayınvalideniz gerçekte nasıl öldü? Ben araştıracağım. Eğer birisi daha prensesi iftira atmaya devam ederse, asla affetmeyeceğim. Zen. Hayalet. A. Hanımefendi. Yunlan. Anne, benim. Benim Yunlan'ım iyi. Yıllar önce Mujinro, Yunlan'ın prenses tarafından Batı bahçesine kapatıldığını, ölümden beter olduğunu söylemişti. Onu mahvettiğimi düşündüm ve yaşama isteğimi kaybettim. Sadece ölmek istedim. Hanımefendi, sen nasıl? Ben ölmedim. Hala hayattayım. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Ama bu hastalık bana birçok şeyi anlattı. Misk ve ökseotu birlikte kullanıldığında kan dolaşımını artırıyor. Benim kanamalarımın iyileşmemesi senin bana verdiğin bu tütsü sayesinde oldu. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Efendim, hanımefendinin her gece uykusuz kaldığını duydum. Bu yüzden hizmetkarlara tütsü yapmalarını emrettim. Amacım hanımefendinin rahat uyumasıydı. Ne ökseotu. Ben onun ne olduğunu bile bilmiyorum. Acaba hanımefendiyi muayene eden doktorun bir oyunu olabilir mi? Abi. Ruying ile birlikte gidip annemi muayene eden doktoru getirir misiniz? Tamam. Prenses, dük eşini muayene eden doktor. Suçunu bildirerek intihar etmiş. Sadece bir pişmanlık mektubu bırakmış. Bu Doktor Fang, hizmetçi kıza sarkıntılık ettiği için. Hanımefendi tarafından görülmüş ve cezalandırılmaktan korktuğu için. Gizlice zehirleyerek öldürmeye çalışmış. Gerçekten iğrenç. Madem bir yanlış anlaşılmaymış, o zaman bırakalım gitsin. Büyük anne. Anne, Liu ailesi dikkatsizlik yaparak hanımefendinin neredeyse ölmesine neden oldu. Bence bu ev işlerini yine hanımefendinin eline vermeliyiz. Yunan'ın babası olarak utanmazca birkaç tadı isteyeceğim. Annenize yardımcı olmaları için. Tabii ki annemin ev işlerini yönetmesi için iyi insanlar bulacağım. Kendi bahçene geri dön ve bundan sonra oruç tutup dua et. Hanımefendi için dua ederek. Jean Roya Jellens.
Bundan sonra kariye kurallarına uymalısın. Prense ve prensese iyi hizmet et. Kolay kolay Duk malikanesine dönme. Baba, efendim. Baba, beni artık istemiyor musun? Başlangıçta, ısrarla Soğuk Prens'in cariyesi olmak istedin. Sana demiştim ki, bu hayatta senin diye bir kızım yok. Kızım. Efendim, sen ve çocuklar prensi iyi ağırlayın. Ben Yunnan ile birkaç samimi kelam etmek istiyorum. Prens, bu taraftan buyurun. Yunnan, bu yıllarda iyi miydin? Anne, merak etme, çok iyiydim. Bu sefer seni görmeye geldim. Babao ve Zozu'yu getirmedim. Birkaç gün sonra onları getirip seni büyük anne olarak görecekler. Bea Bao ve Cucu. Onlar benim çocuklarım. Bir çift ejderha ve anka kuşu ikizi. 5 yaşındalar. Prensle burçları uyuşmadığı için mecburi olarak ayrı yaşadık. Çocuklarla birlikte Batı bahçesinde birkaç yıl kaldık. Artık çocukların burçları güçlendi, kaçınmaya gerek kalmadı. Demek öyleymiş. Bu yüzden bu yıllar senin haberini alamadım. Kızım. Bu 5 yıl çok çektin. Anne, merak etme, hepsi geçti. Bu arada anne, siz Hayalet El Tıp Azizi'nin öğrencisi misiniz? Tıpta uzman olup o tütsünün tuhaf olduğunu bile bile neden daha önce söylemedin? Liu Yinang'ın kendine zehir vermesine nasıl izin verdin? O zamanlar seni prensin evine gelin olmaya annem ikna etmişti. Ama düğün gecesi seni Batı Köşkü'ne kapattılar. Ben çok yalvardım ama fayda etmedi. Seni kurtaramadım. Bu yüzden yaşama isteğim kırıldı. Sadece ölmek istiyordum. İşte bu yüzden Liu Yinyang fırsat bulabildi. Anneciğim. Bugün seni iyi görünce. Annenin bu endişeli kalbi nihayet rahatladı. Anneciğim, hep benim yüzümden seni bu kadar düşündürdüm. Merak etme, şu an gerçekten çok iyiyim. Sen iyice bak kendine, çabucak iyileş. Bana kalırsa Liu Yinang'ın o kadar cesareti yok. Bu iş kesinlikle yaşlı hanımefendiyle bağlantılı. Peki anne, az önce neden beni durdurup daha fazla araştırmama engel oldun? Baban çok saygılı biridir. Onu zor durumda da bırakmak istemiyorum. Bu iş burada kapansın. Bir daha olursa bu kadar kolay geçiştirmem. Mu Yunnan, sen oldun bundan sonra. Senin ailen artık benim sorumluluğumda. Prens. Bugün seni biraz tuhaf hissediyorum. Sadece saraydaki çocukluk günlerimi anımsadım birden. İmparatoriçe validem annemi sevmezdi. Beni de sevmezdi. Bu yüzden. Annemle hayatımız çok zordu. Sonra askeri başarılar kazandım. Annem de fi rütbesine yükseldi. O zaman hayat yavaş yavaş düzeldi. Alman için zorlaması. Seni aşağılamak istiyordu. Biz kız kardeşlerin birbirimize düşmesini, böylece senin haremini karıştırmayı planlıyordu. Hepsi geçti artık. Bekle, bir şey unutuyor muyuz? Ne? Mujinro. Dönerken. Onu çağırtmadık değil mi? Hala Dük'ün konağında. Sorun değil. Yolu biliyor ya. O zaman boş ver onu. Önce saraya gidelim. Bao'yu ve Zou'yu alalım. Yoksa akşam olana kadar babamız bırakmaz. Hıhı. Ne kokusu bu? Çok güzel kokuyor. Prens, bugün çok yoruldun. Çabuk git de dinlen. Yavaş gidip uğrarım. Susadıysan bir çay iç de öyle git. Al. Anneciğim, Zonu'nun eli çok acıyor.
Bir bakayım. Dayan biraz. Babao, yaralandın mı? Ağabey korkma. Zozho artık acımıyor. Anne. Jojo'nun Eli. Şeker serpilmiş mor pirinç ekmeği gibi görünüyor. Anne, kötü arıları babam kovdu. Babao ve Jojo'yu kurtardı. Babam super guklu. Küçük arılar değmez. Huajian, sen Babao ve Zouzu'ya eşlik et. Ben prensin yaralarını sarayım. Nereden sokuldu? Birçok yer. Bak, Bir bakayım. çok acıyor. Tamam, acı uçup gitti. Affedersin. Zouzu'yu avutmaya alışkınım. O arılar neyin nesiydi? Yoksa Babao ve Zouzu'yu alıp arı kovanına mı soktun? Galiba biri bilerek arıları getirdi. Bu koku da ne? Çok güzel kokuyor. Sen çocuklara bak, ben birini halledeyim. Bu ne yapıyorsun? Ben. Birini halledebilirsin. Ama pijamayla gitmezsin herhalde. Hatırlattığın için teşekkürler. Şu an Muyunlan ve o 2 yavru. Mutlaka arı sokmasından acı çekiyordur. Umarım ciddidir. Ölsünler. Hiçbir şey olmamış. Bu koku, Batı bahçesinde duyduğumla aynı. Görüşme olmaz diye sormuşum. Ablam, ne için geldin? Bugün hanımefendinin rahatsız olduğunu görünce çok üzüldüm. Ablanın da hanımefendi için endişelendiğini düşündüm. Uyuyamıyorsun. Sana birkaç koku kesesi hazırlıyordum. Sadece koku kesesi mi vereceksin? Abla, şu an hiçbir şeyim yok. Her şeyimi sana verdim. Hediye hazırlamak istesem de gücüm yetmez. Yanlış, kız kardeşim eğer isterse benim için. Kanla dua yazabilirsin, Huajian. Malzemeleri hazırladım, kanla dua yaz. Ne para harcar ne de samimiyetini gösterirsin. Yayınla. Kız kardeşinizin itibarına da katkı sağlar. Bu bir taşla birkaç kuş vurmak olur. Ama Ne kız kardeşim az mı buldun? Hayır. Hayır. O halde az bulmadıysan, dini metinleri kopyala. İnsan boş kalınca başını derde sokar, başını derde sokunca da bela gelir. Kız kardeşim, sen Fangfei Köşkü'nde kalıp dini metinleri kopyala. Uyu uyu. Yunnan, döndün mü? Bu Şuanxiao. Gerçekten çocukları şımartmayı biliyor. Ben. Hala acıyor mu? Biraz acıyor ama önemli değil, dayanabilirim. Prenses oldukça güçlü görünüyor ama hava artık karardı. Prenses, buyurun. Yunlan. Ben yine de kalacağım.
Prenses, yavaş gidin. Yunlan. Ben ceketimi bile çıkardım. Yunlan. Yaralarım. Kendim hazırladığım ağrı kesici tozu, prenses kullanmayı unutma. Az önce bayılmış gibi yapmalıydım. Strateji hatası. Er ya da geç seni parçalayacağım. Prenses, bugün hanımefendi beni buldu. Kanımı çıkarıp dini metinler kopyalamamı istedi. Prenses. Bunlar hanımefendinin kopyalamam için verdiği kağıtlar. Bu kadar çok. Birkaç dini kitap kopyalanabilir. Ama prenses ve hanımefendi için ne kadar kopyalamam gerekiyorsa kopyalarım. Öyleyse biraz daha fazla kopyala. Ruing, bir kutu kağıt getir. Yan prensesin Fang Fei köşküne götür. Emredersiniz. Prenses. Anneciğim, elini sar, yoksa kötü arılar görür. Yine Zoz huyuyu ısırırlar. Tamam, sarayım seni. Oldu. Han hanımefendi, imparator bu kulunu gönderdi, 2 küçük efendiyi saraya geri götürmem için. Aman tanrım, küçük efendim, bu da ne? Az önce arımı soktu. Aman, hangi kör arıymış bu? Küçük prensesimize zarar vermeye cesaret etmiş, bakın ne hale getirmiş. Hemen saraya birini gönderip, tüm saray hekimlerini hazır bekletelim. O kadar da telaşlanmaya gerek yok. Gerekli. Köle izin istiyor. Efendim, Zuyang'e soyuldu. Hırsız. Tezgahtaki hazır ilaçları çaldı ve bazı işlenmiş bitkileri de götürdü. Tahminimce, Zuyange'yi kıskanan rakipler göndermiştir. Merak etme, benim yaptığım ilaçları herkes taklit edemez. Yanlış kullanılırsa işler ters gidebilir. Bir şey daha var. Zuyang'in karşısına yeni bir Fang Fige açıldı. İlginç olan, bu Fang Fige'de çeşitli beyazlatıcı haplar satıyor. Sadece etkisi bizimkinden iyi değil, fiyatı da daha ucuz. Zuyang'in müşterileri artık tamamen Fang Fige'ye gidiyor. Zuyange'nin ilaçları çalındıktan hemen sonra. Fang Fige'nin ortaya çıkması tesadüf değil. Huawei'in Biangli'ye söyle. Fang Fige'yi yakından takip etsin. Acil bir durum olursa bana haber versin. Defi, bak, iyi oğlun ve gelinin. Benim sevimli torunuma neler yapmış. Majesteleri, bunu 30-40 kere söylediniz. Ne demek istiyorsunuz? Zouzonu'nun eli yaralandı. Yarın canı tehlikede olabilir, bu yüzden düşündüm ki. Majesteleri, Bea Bao ve Jujuyu. Saraya alıp büyütmek istiyorsunuz. Bırakın bu fikri. Çocuklar küçük, annelerinden ayrılamazlar. O halde Yunlan'ı saraya getirelim. Majesteleri, unuttunuz mu? Shao Er adında bir oğlunuz daha var. Özür dilerim prens, genelde gülmem ama dayanamadım. Ama gözlerindeki sevinç. Böyle değildi. Ne sevinci. Ben tamamen samimiyim. Anlaşılmıyor. Prens ve prenses, majesteleri sizi çağırıyor. Oğlunuz ve gelininiz huzurlarınızda. Anneciğim huzurlarınızda. Anne bak, Jojo'nan Eli. Mor ekmek değil, beyaz tavşan keki oldu. Baba, bugün gelinim ve prens olarak. Baba ve Zouzou'yu almanın yanı sıra. Size bir hediye getirdik. Zou biliyor, bu toprak ameliyatı. Hayır kardeşim, bu tıp azizinin notları.
Hadi gidiyoruz. Büyükanne size şakayı gösterecek. Büyükanne, kötü arılara dikkat et, çok tehlikeliler. Ellerini de ekmek yaparlar. Tamam. Kötü arılar tekrar gelirse büyükanne onları kırbaçla öldürür. Hadi gidelim. Uslu durun. Yunlan, bu el yazması. Büyük babanız hayalet doktorun el yazması değil mi? Aile mirası sayılır. Saraya göndermeye gerek yok. Baba, Lo şehrindeki afet yardımından sonra anladım ki bir kişinin gücü sınırlıdır. Kurtarabileceği insanlar da sınırlıdır. Bu el yazmasını size sunayım, böylece. İçindeki reçeteleri tüm ülkeye yayarak Zou halkına fayda sağlayabilirsiniz. Eğer tüm ülkeye yayılırsa, hayalet doktorun avantajı kaybolur. Baba, tıp sanatı insanların acı çekmemesini umut eder. İlaçların raflarda tozlanması tercih edilir. Benim de dileğim budur. İyi Yunlan. 3. oğlum seninle evlendi, bu onun şansı. Baba haklısınız. Bugünkü saray ziyafetinde herkes rahat olabilir. Evet. Majesteleri, Han Prensi ve Prenses Han hakkında şikayetim var. Majesteleri, son zamanlarda yeni bir Fang Feige açıldı, sattıkları ilaçlar. Zhuanghe ile aynı ama fiyatları %20 daha ucuz. Bu da gösteriyor ki, Prenses Han'ın Zhuanghe'si. Fiyatları şişirerek memur ailelerinin parasını alıyor. Prenses Han'ın para kazanma isteği anlaşılabilir. Ama bizi aptal yerine koyamaz. Aynı şey. Aynı etki. Zhuanghe. Fang Feige'den %20 daha pahalı. Baba, iş yaparken paranın karşılığını veririm. Zhuanghe'de satılan ilaçlar herkesin taklit edebileceği şeyler değildir. Majesteleri, Prenses Han'a inanıyorum. Görünüşe göre. Fazla para harcayarak hava atmak isteyenler az değil. Adalet Bakanı'nın eşinin yüzüne bakın. Çok kaşınıyor. Hemen doktor çağırın. Majesteleri, sorun yaşayan hanımların yüzlerinde bir pudra var. Yüzü temiz ve lekesiz yapıyor ama. İçinde çok fazla kurşun tozu var, alkolle birleşince etkisini gösterdi. Bu da alerjik reaksiyona neden oldu. Fang Feige'nin sattığı şeyler. Kesinlikle Fang Feige. Majesteleri, lütfen Fang Feige'yi soruşturun. Daha fazla kadın zarar görmesin. Majesteleri, Fang Feige'nin müşterileri, sattıkları ürünleri kullandıktan sonra yüzlerinde kızarıklık, karın ağrısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadılar. Herkes çok öfkeli. Fang Feige'yi yağmaladılar, hala dışarıda protesto ediyorlar. Muhafız komutanına Fang Feige'yi aramasını emredin. İmparator, bunların hepsi Fang Fei köşkünde bulundu. Yunlan, şu şeylere bir bak. Bir sorun mu var? Evet. Bu ilaçlar düşük kaliteli malzemelerle yapılmış ve etkisini artırmak için ayrıca vücudu tüketen maddeler eklenmiş. Bu şekilde kullanılırsa yüzeyde parlak görünse de aslında zarar gören kişinin kendi vücudu olur. İmparator, lütfen bağışlayın. Fang Fei köşkü sizin değil. Mu cariyesinin. Reçeteyi o verdi, parayı da o ödedi. Hayır, değil imparator. Gerçekten ben değilim. Muhafızlar, bu sahtekarı götürün ve sıkı sorgulayın. Mu Jinriye Jelens. Baba, Mu Jinro, benim kariyem olmasına rağmen sürekli olarak prensese saygısızlık edip olay çıkarıyor. Bu sefer kıskançlık yüzünden bu kadar büyük bir karmaşa yarattı. Onu boşayacağım. Prens, bana böyle yapamazsınız. Prens. Ceheu Hanxiao, Mu Jinru'yu boşayacakmış. İmparator, Jinro bu sefer büyük bir hata yaptı. Ama eğer Jinro o mucizevi ilacı sunmasaydı, belki de ben hala yataktan kalkamıyor olurdum. Bence bu sefer onu affedin.
Baba, Mu Jinro kesinlikle affedilmemeli. Baba, büyükannem, huzurlarınızdayım. Büyükanne, Mingfei'nin önemli bir konusu var. Çok önemli bir mesele, size bildirmek istiyorum. Bugün torununuz, birilerinin baş ağrısı hapları sattığını gördü. Büyükannenizin kullandığıyla aynı. Bu haplara datura tozu eklenmiş. Ve vücudu tüketen birçok madde var. Hızlı etki ediyor ama. Uzun süre kullanılırsa vücut kan kaybeder. Hatta aptallaşabilir. Büyükanne, bu ilaç gerçekten sizin kullandığınızla aynı. Seni alçak. Devletin büyükannesine zarar vermenin 9 soyunu kılıçtan geçirebileceğini biliyor musun? Hayır, ben değilim büyükanne. O ilaçların sorunlu olduğunu bilmiyordum. Büyükanne, gerçekten bilmiyordum. Büyükanne, bu konuda mucayesini tamamen suçlayamayız. Bu ilaç özenle hazırlanmış. Ve birçok koku karıştırıcı baharat eklenmiş. Muhtemelen bu yüzden başhekim Zhang bile haplardaki sorunu tespit edemedi. Mu Jinro, Dük Xiu'nun hatırına. Senin hayatını bağışlayabilirim ama cezasız kalamazsın. Muhafızlar, Mu Jinro'yu dışarı çıkarın. 80 sopa vurun ve bugünden itibaren Han Prensinden boşanmış sayılacak. Götürün onu. İmparator, büyükannem neredeyse hayatını kaybediyordu. Sadece Jinru'yu cezalandırıyorsun. Anne, bahsettiğiniz Han Kralı çiftçinin disiplinsizliği. 10 cilt dini metin kopyalayıp yarım aylık maaş kesintisi yapın. İmparator, Anne, onlar için daha fazla yalvarmaya gerek yok. Bu zaten büyük bir lütuf. Daha hafif bir ceza olamaz. şimdi Han Kralı'nın gücü giderek artıyor. Eğer gelecekte tahta çıkarsa, kesinlikle beni affetmez. Bir an önce bir çözüm bulmalıyım. İmparatorun veliahtın ev hapsini kaldırmasını sağlamalıyım. Adalet Bakanı defalarca asılsız söylentiler yaydı. Han kraliçesinin masumiyetine iftira attı. Gerçekten iğrenç. Onun resmi kıyafetlerini çıkarın ve sürgüne gönderin. İmparator, imparator. Merhamet, imparator. İmparator, onu götürün. İmparator merhamet, imparator. Siz de oturun, evet. Gel. Bu sefer yardımın için teşekkür ederim, 4. gelin. 3. abla, bu 3. ağabeyin fikriydi. İlacın sorunlu olduğunu o fark etti. Beni ve An kralını araştırmaya gönderdi. Bu kadar büyük bir olay çıkardın. Sadece Muiru'yu saraydan kovmak için. Olmadan kraliçeyle ömür boyu birlikte olabilirim. Mu Yunlan, seni alkak. Kız kardeşim, birkaç laf etmek istiyorsam et. Sonuçta seni Wishao Manastırı'na gönderecekler. Eski Buda heykelleriyle yaşayacaksın. Babam böyle yapmana izin vermez. Maalesef bu kararı babam verdi. Olamaz. Büyükannem beni kurtarır. Büyükanne öfkeden delirdi, artık aklını kaçırdı. Şimdi kendi bahçesinde dinleniyor. Mu Yunlan, seni alkak. Mu Yunlan. Seni neden bu kadar nefret ettiğimi biliyor musun? Aynı babamızın kızlarıyız. Ama neden? Neden sen Han kralıyla evlenebildin? Ben ise fakir bir bilginle evlendim. Han kralıyla evliliğim. Eski imparator tarafından verildi, babam istediği için değil. Bahsettiğin fakir bilgin, onu hiç tanımadın bile. Karnını doyuramayan bir serseri. Ne hakkında bilgi edineyim? Duymadın mı? Dün sınavı kazandı ve güzel bir eş aldı. Şimdi mutluluk içinde. Olamaz. Nasıl olur? Baban senin gururlu olduğunu biliyordu, bu yüzden dikkatle seçti. Bu bilgini seçti, çünkü geleceği parlaktı. Ayrıca anne babası ölmüştü.
Evlenince hemen evin hakimi olacaksın. Hem de çok uysal, tüm kusurlarını kabul edebilecek biri. Ama ne yazık ki senin görüşün çok kısa. Bu kadar iyi bir kısmeti reddedip başkasının yanına kariye olmaya gidiyorsun. Beni kandırıyorsun. Yalan söylüyorsun. Muyun lan? Sen de aynı sona. Bugün benim uğradığım gibi uğrayacaksın. Hayır. Sen benden 100 kat daha kötü olacaksın. Chu Hangxiao seni terk edecek. O iki lanet olası çocuğun da ölüp gidecek, mezarsız kalacak. Kardeşim, çok gürültü yapıyorsun. Madem öyle, bundan sonra konuşma artık. Hava sıcak, senin için yelpaze sallayayım. Kral ne zaman bu kadar düşünceli oldu? Ben hiç düşüncesiz miydim? Ben gidip seni bekleyeceğim. Yunlan. Baba, bu sefer Lin Ro'yu kurtarmanın. Sana haksızlık olduğunu biliyorum. Ama o yine de benim çocuğum. Onun ölümünü gözüm açık seyredemem. Eğer bir gün ihtiyacın olursa, baba parçalansa bile, seni koruyacak. Baba, senin parçalanmanı istemiyorum. Sadece güvende olmanı, uzun bir ömür sürmeni istiyorum. Mu Qingfeng, hadi gidelim. Yunlan, vakit geç oldu. Sen de erken dön. Prensi fazla bekletme. Tamam. Bu yaşa gelmişsin. Hala kızının önünde ağlayıp sızlıyorsun. Hiç yakışıyor mu bu? Gerçekten. Ahaha, hafif çek, elinin acımasına dikkat et. Ağabeyler, Kardeşim. Seni geçirelim. tamam, teşekkürler ağabeyler. Bu nedir? Az önce kapıda beklerken çiçek satan bir ihtiyarla karşılaştım. Beğenirsin diye düşündüm. Alıp sana getirdim. Gerçekten beğendim, teşekkürler. Söz açılmışken. Kuzey sınırı soğuk ve zor olsa da. Kuzeydoğuya gidince her yan karla kaplı, binlerce kilometre buz tutmuş oluyor. Şanslıysan kar çiçeği bile görebilirsin. Yunlan. Benimle gelmek ister misin? Sorun değil. Beğenmezsen Baobao ve Zhou alıp Baiyue'deki Kelebek Vadisi'ne gidebiliriz. Çiçekler açtığında kelebekler uçuşur. Muhteşem bir manzara olur. CHU Hanxiao. Gerçekten ne söylemek istiyorsun? Seninle el ele tutuşup dünyadaki tüm güzellikleri görmek istiyorum. Kabul eder misin? O zaman konuşuruz. Zamanımız bol, yavaş yavaş plan yaparız. Yunnan, dikkat et. Ne oldu? Hissediyorum ki Babao ve Zhou'nun başına bir şey geldi. Kral ve kraliçe, saraydan haber geldi. Küçük prens. Bugün çiçek seyrederken suya düştü, yüksek ateşi var. Dinleyin, eğer Babao'yu iyileştiremezseniz, kafanızı koparırım. Ağabey, Anne, Gel. Anne, Babao, anne burada. Jojo, Agabeyin Yufilson. Agabe korkma, Jojo Guklitter. Zozho ağabeyini korur, tamam mı? Baba, anne, Babao neden suya düştü? Babao ve Zhou su kenarında çiçek seyrediyorlardı.
Havuz kenarındaki taşlar gevşemiş, baba o oraya gider gitmez. Suya düştü. Baba, eğer Yunan'ın tıp bilgisi derin olmasaydı. Bugün baba o. Bu olayı oğlunuz kesinlikle araştırıp Babao'ya adaleti sağlayacak. Hemen bugün Babao ve Zosu'ya bakan. Saray görevlilerini sorgulayın. Ayrıca son günlerde Lotus havuzuna giden herkesi. Baba en iyi. Ne oldu? Dün gece neredeyse öldürülüyordun. Zor kurtardın hayatını, hala itiraf etmeyecek misin? Prens bana bir miktar para verdi. Havuz kenarındaki taşları gevşetmem için. Sonrasında prens beni öldürmeye çalıştı. Havuza atladım. Hayatımı zor kurtardım. Cüretkar köle. Kim seni beni iftira atmaya zorluyor? Han kralı mı yoksa Han kraliçesi mi? İmparator. Söylediklerim. Tamamen doğru. Bu prensin bana verdiği para. Bankaya sorun. Kimin elinden çıktığını öğrenirsiniz. İşte prens. Büyükannem senin sadakatini takdir etti. Beni saraydan çıkarmamı istedi. Daha birkaç gün oldu. Torunuma zarar vermeye cüret ettin. Baba, oğlunuz. Büyükanne geldi. Ne oldu böyle? Bu ne şiddet? Büyükanne tam zamanında geldi. Bu prensi tahttan indireceğim. Baba, beni indiremezsiniz. Büyükannem, büyükannem bana dedi ki, Şuhanşah'ın 2 çocuğu, benim en büyük engelimmiş. Onları plana göre ortadan kaldırmamı söyledi. Bütün bunları bana yaptıran, imparatoriçe annemdir. Zeus, veliaht, ne saçmalıyorsun? İmparator. Bence veliaht aklını kaçırmış. Suçundan kurtulmak için. Bütün suçu benim üzerime atıyor. Baba, Dadı Gu tanıktır. O her şeyi biliyor. İmparatoriçe anne, bana yardım et. Doğruyu söylemezsen seni hemen öldürürüm. Hayır. Tamam, söyleyeceğim. Evet. İmparatoriçe anne bana veliahta haber vermemi. Plan gereği 2 küçük efendiyi ortadan kaldırmasını söylememi emretti. İmparator, bu yaşlı, sinsi kadın kesin birisinin talimatıyla. Beni böyle iftira atıyor. İmparator, ben senin öz annen olmasam da, seni yıllarca büyüttüm. Bana inanmıyor musun? İmparatoriçe anne, Babao ve Zozo aynı doğumdan. Ejderha ve anka kuşu gibi uğurlular. Zhou hanedanının bereketidirler. Kimse onlara dokunamaz. Asla affetmem. Sağlığın iyi değil, sarayda kalıp. Huzur içinde yaşla. Götürün imparatoriçe anneyi saraya. Benim iznim olmadan kimse CIA sarayına girip çıkamaz. İmparator, bana bunu yapamazsın. Veliaht, hanedan soyuna zarar verdi. Erdemle makamı bağdaşmıyor. Bugünden itibaren veliahtlıktan azledilsin, sıradan bir vatandaş yapılsın ve ömür boyu Zongrenfu'da hapsedilsin. Duydum ki imparatoriçe annenin baş ağrıları sıklaştı. Acı içinde. Saray hekimi fazla zamanı kalmadığını söylüyor. Veliaht ise sıradan biri yapılıp Zongrenfu'ya kapatıldığından beri. Tamamen çıldırdı. İçim ferahladı. Çocuklarıma dokunanın sonu budur. Bu arada, nükleer konutundaki durum nasıl? Yaşlı hanımefendi o günden sonra aklını kaçırdı, her gün gemiye binip küçük oğlunu aramaya gideceğini söylüyordu. Dün bir nefes alamayıp bayıldı. Hekim uyanma umudu olmadığını söyledi. Artık yaşayan bir ölüden farksız. Gel. Yunlan. Şimdi her şey sonuçlandı. Sadece bizim evlilik meselemiz belirsiz. Ne evlilik meselesi?
Sana hala resmi bir düğün borçluyum. Telafi etmek istiyorum. Chuan Xiao, ciddi misin? Evet. Senden hoşlanıyorum. Sonsuza kadar seninle olmak istiyorum. Bana mutlu bir son vermek istiyorum. Bir, gök ve yere saygı. 2. Atalara saygı. 3. Karı koca birbirine saygı. 'Tören tamamlandı. Babacık, annesi öpebilir. Up up up. Bir öpücük. Öptüm öptüm.